13 yıl. 13 yıl boyunca bir adam Avrupa'nın en büyük kabusu oldu. Ama adını bilen yok. Çünkü o büyük Kaan değildi. Sadece Juji'nin oğluydu. 20 yaşında babasını kaybetti. 28 yaşında Rusya'yı fethetmeye başladı. 34 yaşında Avrupa'nın kalbine vardı. Ve tek bir kış seferinde 90 günde Rusya'yı darmadağın etti. Ryazan 6 günde düştü. Vladimir 10 günde. Moskova tek günde yok oldu. Kiev o zamanlar Doğu Avrupa'nın en büyük şehriydi. 2 haftada harabeye döndü. Kuzey rüzgarları Moğol ok yağmuruna karıştı. Kar yağışı kül yağışına döndü. Sonra bahar geldi ve batıya döndü. Legnika'da 9 çuval kulak toplandı. Mohi Ovası'nda Macar ordusu 60 bin kişiden 5 bin kişiye düştü. 4 saat sürdü. Papa yeni çığlık dedi. Fransız kralı ordu toplamaya kalktı. Ama kimse gelmedi. Alman prensleri birbiriyle kavga etti. Ve Moğol atları Roma'ya yaklaştı. Sonra bu adam durdu, döndü, geri gitti ve bir daha asla gelmedi. Ama gittiği yerde 200 yıl sürecek bir imparatorluk kurdu. Rusya'nın vergisini topladı, knezlerini seçti, tarihini yazdı. Napolyon Rusya'ya girdi, geri püskürtüldü. Hitler Rusya'ya girdi, yok edildi. Ama Batuhan Rusya'ya girdi ve 200 yıl kaldı. Bu gece size Batuhan'ı anlatacağım. Cengiz'in torunu ama babasının oğlu. Büyük Kaan olmadan imparatorluk kuran adam. Taç takmadan imparator olan adam. Altın Orda'nın kurucusu. Rusya'nın 200 yıllık kabusu. Avrupa'nın en karanlık rüyası. Ve size şu sorunun cevabını vereceğim. Ya geri dönmeseydi? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii sadece gerçekten keyif alıyorsan ve yorumlarda nerelisiniz, saatin kaç olduğunu yazın. Dünyanın neresinden takip ettiğinizi öğrenmek her zaman heyecan verici. Ve destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Şimdi arkanıza yaslanın, rahat bir pozisyon alın, ışıkları kısın ve bu gece beraber 1236 yılının kış fırtınasına dalıyoruz. Ama her büyük fırtınanın bir başlangıcı vardır. Öncelikle bundan 9 yıl önce tarihin akışını değiştiren güne gitmeliyiz. 1227 yılının Ağustos ayında dünyanın yarısını titreten adam sessizce öldü. Cengiz Han, Tangutlara karşı yürüttüğü son seferinde Kansu bölgesinin sıcak rüzgarlarının estiği bir çadırda son nefesini verdi ve ardında bıraktığı şey tarihin gördüğü en büyük imparatorluktu. Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne kadar uzanan topraklar şimdi 4 oğul arasında paylaşılacaktı ve bu paylaşım yeni bir çağın, yeni savaşların, yeni hanedanların doğuşuna tanıklık edecekti. Juji Han, Cengiz'in en büyük oğluydu ve ona batı toprakları, Deşti Kıpçak'ın sonsuz bozkırları, Harezm'in zengin şehirleri, İdil Nehri'nin soğuk suları verilmişti. Ama Juji babasının ölümünü göremedi çünkü kendisi de aynı yılın başlarında bir av kazası sonucu sessizce hayata veda etmişti. Geriye 18 oğlu kalmıştı ve içlerinden en güçlü, en kararlı, belki de en hırslı olanı Batu'ydu. Henüz 20 yaşlarındaydı Batu. Geniş omuzlu, uzun boylu, keskin bakışlı bir delikanlı. Babası öldüğünde üzerine büyük bir yük düşeceğini biliyordu ama ne kadar büyük olduğunu henüz tam olarak kavrayamamıştı. 1228 yılının baharında Karakurum'da büyük bir kurultay toplandı ve Moğol beylerinin, komutanların, hanedanın tüm mensuplarının katıldığı bu toplantıda Cengiz Han'ın yerine 3. oğlu Ögeday Han seçildi. Ögeday babasından farklıydı. Daha yumuşak huylu, daha diplomasiye meyilli ama aynı zamanda kurnaz ve uzak görüşlü bir adamdı. İmparatorluğu parçalanmaktan kurtarmak, kardeşler arasındaki çekişmeleri engellemek, fetihleri tamamlamak istiyordu. Batu bu kurultayda hazır bulundu ve Ögeday Han, genç yeğeninin gözlerinde gördüğü ateşi fark etti. Babası Juji'nin topraklarını Batu'nun yönetmesini onayladı ve böylece Batu Han resmi olarak Batı'nın efendisi oldu. Ama Batı henüz tam olarak alınmamıştı. Kıpçak bozkırlarında hala direnişler vardı. Rus knezlikleri hala ayaktaydı. Avrupa ise uzakta, bilinmez, fethedilmemiş bir kıtaydı. Ögeday Han biliyordu ki Cengiz'in vaadi tamamlanmalı. Moğol atlarının ayaklarının bastığı her yer bizimdir demişti Büyük Han bir zamanlar ve şimdi bu söz gerçeğe dönüşmeliydi. 1235 yılının güzünde Karakurum'da bir kez daha büyük kurultay toplandı ve bu kez gündem çok netti.
Batı Seferi. Ögedei Han, imparatorluğun tüm güçlerini seferber etmeye karar verdi. Çağatay'ın oğlu Börü, Ögedei'nin oğlu Güyük, Tulu'nun oğlu Mengü, hepsi bu sefere katılacaklardı. Ama başkomutanlık Batu'ya verildi. Çünkü Batı toprakları onun hakkıydı, onun mirasıydı, onun kanıyla kazanılması gereken topraklardı. Kurultayda beyler ve komutanlar arasında fısıltılar yükseliyordu. Batu henüz genç, henüz tecrübesiz, böyle bir seferi yönetebilir mi? Ögedei Han bu fısıltıları duydu ve sessizce gülümsedi. Çünkü o, Batu'nun yanına bir adam atamıştı. Bir adam ki adını duyan düşmanlar titrerdi. Savaş meydanlarında kaybettiği tek bir muharebe bile yoktu. Cengiz Han'ın 4 savaş tazısından biriydi. Subutay. Subutay o sırada 60 yaşlarındaydı ama gözlerindeki keskinlik hiç azalmamış, vücudundaki enerji hiç tükenmemişti. Uranhay kabilesinden bir demircinin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Moğol soylu bile değildi ama liyakatla, zekayla, savaş dehasıyla Cengiz Han'ın en yakın komutanlarından biri olmuştu. Harezm'i yıkmıştı, Kafkasya'yı fethetmişti, Rus knezliklerini dize getirmişti, Kıpçakları dağıtmıştı. Şimdi Ögedei Han onu Batu'nun yanına veriyordu. "Sen genç bir şehzadesin," demişti Ögedei Batu'ya. "Ama Subutay seni yalnız bırakmayacak. O babanın yanında savaştı, dedenin yanında zaferler kazandı. Onun bilgeliğinden öğren, onun deneyiminden faydalan." Batu ilk başta bu atamayı bir hakaret olarak algıladı. Kendisine güvenilmiyordu. Bir dadı atanıyordu yanına. Ama Subutay ile ilk karşılaştığı gün düşünceleri değişti. Yaşlı komutan Batu'nun çadırına geldiğinde diz çökmedi, eğilmedi. Dümdüz ayakta durdu ve Batu'nun gözlerinin içine baktı. "Genç Han," dedi Subutay. Sesi çakıl taşları gibi sertti. "Ben senin hizmetkarın değilim. Ben senin komutanınım. Ögedei Han beni sana bir öğretmen olarak göndermedi. Bir silah arkadaşı olarak gönderdi. Batı'yı almak istiyorsan beni dinleyeceksin. Ama ben de seni dinleyeceğim çünkü bu senin savaşın, senin mirasın." Batu bu sözleri duyduğunda içinde bir şeyler değişti. İlk kez bir yaşlı adamın gözlerinde saygı gördü. Ama aynı zamanda bir meydan okuma da vardı. Subutay ona şans vermiyordu. Onu test ediyordu. Onu zorlamaya hazırlanıyordu. "Batı'da ne var?" diye sordu Batu. Sesinde merak ve heyecan karışmıştı. Subutay yavaşça gülümsedi ve bir harita açtı. Keçeden yapılmış, çizgilerle dolu, nehirlerin, dağların, şehirlerin işaretlendiği bir harita. "Batı'da," dedi Subutay, parmağını haritanın üzerinde gezdirerek. "Rus knezlikleri var. Birbirleriyle savaşan, zayıf, bölünmüş knezlikler. Ryazan, Vladimir, Moskova, Suzdal, Kiev, hepsi zengin, hepsi güçsüz, hepsi bizim olacak." Batu haritaya baktı ve gözleri parladı. "Peki Rusların ötesinde ne var?" diye sordu. Subutay parmağını daha batıya kaydırdı. "Ötesinde," dedi. Sesi şimdi daha alçaktı, daha gizemli bir tonda. "Avrupa var. Leh toprakları, Macar krallığı, Alman prenslikleri, hatta Roma'nın kalıntıları. Orada insanlar taş kaleler içinde yaşıyor. Zırhlı şövalyeler savaşıyor. Papalar ve krallar hüküm sürüyor. Onlar bizi bilmiyor ama biz onları tanıyoruz. Onlar hala birbirlerine savaşıyor. Ama biz geldiğimizde hepsi birden korkacaklar." Batu haritadan başını kaldırdı ve Subutay'ın gözlerine baktı. "Ne kadar zaman alır?" diye sordu. Subutay omuz silkti. "Belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki daha fazla. Ama sonunda Moğol atları Atlantik sahillerine kadar koşacak. Senin atın Genç Han, dünyanın sonuna kadar gidecek." O gece Batu çadırında tek başına oturdu ve düşündü. Dedesi Cengiz doğuyu almıştı. Çin'i, Orta Asya'yı, İran'ı. Şimdi Batı ona kalıyordu. Bu sadece bir fetih değildi. Bu bir sınav, bir ispat, bir mirası tamamlama göreviydi. Eğer başarılı olursa adı Cengiz'inkiyle birlikte anılacaktı. Eğer başarısız olursa tarihte unutulup gidecekti. 1236 yılının ilkbaharında Moğol ordusu batıya doğru harekete geçti. 100.000'den fazla süvari, binlerce ok, mızrak, kılıç, sayısız at, sınırsız bir kararlılık. Ordunun başında Batu Han vardı. Yanında ise Subutay. 2 adam, 2 nesil, 2 farklı dünya ama aynı hedef. Batı'yı almak, Avrupa'yı titretmek, Moğol bayrağını dünyanın ucuna dikmek. Bozkırlar ordunun geçişiyle toz bulutu içinde kayboldu ve Batu atının üzerinde ilerlerken içinde garip bir his duydu. Korku değildi, heyecan da değildi. Bir tür kader hissiydi. Sanki tüm hayatı bu ana, bu sefere,
Bu yola hazırlanmış gibiydi. Subutay yanında sessizce ilerliyordu ve arada bir haritaya bakıyor, rotayı kontrol ediyordu. Genç han yaşlı komutana döndü ve sordu. "İlk hedefimiz nerede?" Subutay gözlerini kısarak ufka baktı ve cevap verdi. "Bulgarlar, Kama Bulgarları. Onları yok edeceğiz. Sonra Rus knezliklerini tek tek düşüreceğiz ve sonra Avrupa kapılarına dayanacağız." Batu başını salladı ve atını mahmuzladı. Ordu arkasından geliyordu. Davullar çalıyordu. Sancaklar dalgalanıyordu. Ve uzakta, batıda kimsenin henüz bilmediği bir gerçek vardı. Fırtına geliyordu. 1236 yılının yaz sonunda Moğol ordusu İdil Nehri'nin geniş bulanık sularını geçerken nehir kıyısındaki kamışlıklar atların ayak seslerinden titriyor, akıntıya karışan çamur kokusu havayı dolduruyordu. İlk hedef Kama Bulgarlarının topraklarıydı ve bu topraklar yüzyıllarca zengin ticaret yollarının kavşağında durmuş, güçlü bir devletin yükselişine tanıklık etmişti. Bulgar şehirleri pazarlarıyla, altın kubbeleriyle, kervansaraylarında biriken ipek ve baharat kokusuyla ünlüydü. Ama şimdi karşılarında dünyanın gördüğü en örgütlü, en disiplinli, en acımasız ordu belirmişti. Batu Han, Subutay'ın tecrübesine dayanarak ordusunu 3 ayrı kola böldü ve her kol farklı bir yönden, farklı bir rotadan ama aynı kararlılıkla Bulgar topraklarına sızdı. Bulgarlar bu çok yönlü saldırıya hazırlıksız yakalandılar çünkü düşmanlarını tek bir ordu olarak düşünmüşler. Ama Moğollar onlara 3 ayrı yerden aynı anda vurmuşlardı. Şehirler teker teker düştü. Kaleler kuşatıldı ve yıkıldı. Halk ya kılıçtan geçirildi ya da zincire vurularak doğuya sürüldü. Başkent Bulgar şehri görkemli taş yapılarıyla, geniş meydanlarıyla, canlı çarşılarıyla yüzyıllık bir medeniyeti temsil ediyordu. Ama birkaç günlük şiddetli kuşatmanın ardından surları çatladı, kapıları kırıldı ve şehir ateşe verildi. Dumanlar gökyüzünü kararttı. Alevlerin çıtırtısıyla çöken binaların gürültüsü birbirine karıştı ve yüzyıllarca süren medeniyet küllerle, kanla, gözyaşıyla karıştı. Batu, ordusuna yağmalama emri vermedi. Çünkü hedefi altın veya ganimet değil, kontrol, mutlak itaat ve düşman topraklarına yayılacak korku dalgasıydı. Bulgarların son direnişi kırıldıktan ve ülke tamamen Moğol egemenliğine girdiğinde ordu güneybatıya doğru yöneldi ve bir sonraki hedef artık son derece net, son derece belirgindi. Rus knezlikleri. Rusya o dönemde tek bir devlet değil, birbirleriyle sürekli çekişen, ittifaklar kurup sonra bunları yıkan, bazen ticaret yapan ama çoğu zaman birbirine savaş açan onlarca küçük knezlikten oluşan parçalanmış, güçsüz bir coğrafyaydı. Vladimir Büyük Knezliği en güçlüsü olarak öne çıkıyordu ama ne askeri ne de siyasi olarak diğer knezliklere gerçek bir üstünlük kuramıyordu. Ryazan, Suzdal, Moskova, Tver, Rostov, Kiev, Çernigov hepsi ayrı. Hepsi bağımsız, hepsi birbirini rakip olarak görüyor. Hepsi kendi küçük saltanatını korumaya çalışıyordu. Subutay, Batu'ya keçeden yapılmış haritayı açıp gösterirken parmağını knezliklerin üzerinde gezdirmiş ve soğuk bir sesle şöyle demişti. Ruslar sayıca güçlü görünebilir ama birleşik değiller. Tek bir lider yok, ortak bir amaç yok. Biz onları tek tek alacağız. Bir tanesini düşüreceğiz ve diğerleri yardıma gelmeyecek çünkü birbirlerinden nefret ediyorlar. Korku yayacağız. Panik yaratacağız. Kalanlar teslim olacak. Ve aynen öyle oldu. Tıpkı yaşlı komutanın öngördüğü gibi. 1237 yılının Kasım ayında soğuk rüzgarların ovalardan esmeye başladığı günlerde Moğol elçileri Ryazan Knezi Yuri Igorevich'in taş sarayına geldiler. Sade, renkli olmayan kaftanlar giyen, sessiz adımlarla yürüyen ama gözlerinde buz gibi soğuk bir kararlılık taşıyan adamlardı bunlar. Tercüman aracılığıyla mesajları sakin bir tonla ama her kelimede tehdit barındıran bir şekilde ilettiler. Batu Han, Ryazan'dan her şeyin tam 1/10'ını istiyor. Altınınızın 1/10, tahılınızın 1/10, atlarınızın 1/10, hatta insanlarınızın, ailenizin 1/10. Eğer bu şartları kabul ederseniz barış içinde yaşarsınız. Ticaretiniz devam eder, hayatınız sürer. Ama eğer direnerseniz geriye hiçbir şey kalmaz. Yuri Igorevich yaşlı bir adamdı. Sakalı grileşmiş, yüzünde yılların izleri derin çizgiler halinde belirmişti. Ama onuru hala çok güçlü, hala kırılmazdı. Elçilere uzun uzun baktı. Sonra yavaşça ayağa kalktı
ve cevap verdi. Biz sizlere hiçbir şey vermeyeceğiz. Bir Rus knezi boyun eğmez, diz çökmez. Eğer Batu Han savaş istiyorsa gelsin, gücünü görsün. Moğol elçileri hiçbir kelime daha etmeden, hiçbir tehdit savurmadan sessizce geri döndüler ve atlarına binip ovada kayboldular. Batu haberi aldığında hafifçe gülümsedi. Subutay'a döndü ve soğuk bir ifadeyle konuştu. Onlara bir örnek göstereceğiz. Öyle bir örnek ki bütün Rusya titreyecek. Riyazan düşecek ve herkes görecek. Herkes öğrenecek ki direnmenin bedeli nedir? Yuri Igorevich elçiler sarayından çıkar çıkmaz en hızlı ulakları komşu knezlere gönderdi. Her birine acil yardım çağrısı yaptı. Vladimir Büyük Knezi, Yuri Vsevolodiç'e, Çernigov Knezine, Moskova Knezine, Suzdal'a herkese mektuplar yazdı ve her mektubun sonunda aynı uyarı vardı. Moğollar geliyor. Eğer Riyazan düşerse sıranın sizde olduğunu bilin. Ancak birleşirsek, ancak güçlerimizi birleştirirsek bu fırtınaya karşı durabiliriz. Ama kimse gelmedi, hiç kimse. Vladimir Knezi gururlu bir cevap gönderdi. Riyazan kendi başının çaresine baksın. Biz kendi topraklarımızı, kendi halkımızı koruruz. Çernigov sessiz kaldı. Moskova umursamadı. Suzdal yanıt bile vermedi. Riyazan yapayalnızdı ve ufukta, uzakta, giderek yaklaşan bir fırtına vardı. Aralık ayının ortasında Riyazan'ın kalın taş surlarının önünde muazzam bir ordu belirdi ve bu manzara o kadar dehşet vericiydi ki surların üzerinde nöbet tutan askerler ilk gördüklerinde nefeslerinin kesildiğini hissettiler. Yüz binlerce at kişniyordu. Sayısız çadır uzanıyordu ufka kadar. Ağır ahşap mancınıklar yavaş yavaş yerlerine çekiliyordu ve tüm bu dev ordunun başında koyu renkli kaftanıyla, kürklü börkü başında atının üzerinde hareketsiz duran Batu Han vardı. Kale içinden bakan Riyazanlılar ufuktaki bu ordu denizini gördüklerinde içlerinde derin, dondurucu bir soğukluk hissettiler. Çünkü bu sadece bir ordu değildi. Bu adeta bir doğa olayıydı. Bir deprem, bir kasırga, bir kıyamet gibiydi. Batu, surların tam karşısında atının üzerinde öylece durdu. Gözlerini kısmış kaleye uzun uzun baktı. Her kulenin konumunu, her surun yüksekliğini, her zayıf noktayı zihninde not etti. Subutay yanına yavaşça atını sürdü. Yaşlı komutanın gözleri deneyimle, savaşlarla doluydu ve alçak sesle sordu. "Ne düşünüyorsun?" Batu cevap verdi. "Onlar askeri olarak güçlü olmayabilir ama gururluydular. Hala gururlu. Önce gururlarını kıracağız, sonra surlarını." Subutay başını yavaşça salladı ve ekledi. 6 gün bekleyeceğiz. Hiç saldırmayacağız. Onlara korku vereceğiz. Umutsuzluk vereceğiz. Sabır bitecek. Yiyecek ve moral bitecek. Sonra saldıracağız. Moğol ordusu 6 gün boyunca hiçbir saldırı yapmadı. Hiçbir ok atmadı. Hiçbir taş fırlatmadı. Ordugahta çadırlar kuruldu. Ateşler yakıldı. Yemekler pişirildi ve davullar çalındı. Gece gündüz kesintisiz, hiç durmadan o ritmik, derin, hipnotik davul sesleri duyuluyordu ve bu ses kale duvarlarını aşarak şehrin her köşesine, her evine, her insanın kulaklarına işliyordu. Kale içinde halk giderek daha gergin, daha sinirli, daha çaresiz hale geliyordu. Askerler uykusuz kaldıkça yoruluyordu. Yiyecekler tükenmeye başladıkça korku artıyordu. Umut yavaş yavaş eriyip gidiyordu. Yuri Igorevich her gün kuleden dışarıyı izledi ve her gün aynı korkunç manzarayı gördü. Moğol ordusu hareketsiz, sessiz ama hazır bekleyen, avını izleyen bir yırtıcı gibiydi. 7. günün sabahında güneş henüz doğmadan önce davullar birden sustu. Sessizlik öylesine ani, öylesine ağır, öylesine boğucu bir şekilde çöktü ki kale içindeki herkes sıçrayarak uyandı. Kulak kesildiler, neler olduğunu anlamaya çalıştılar. Ve sonra şafağın ilk ışıkları belirirken mancınıklar konuşmaya başladı. İlk taş kale kapısına öyle müthiş bir güçle çarptı ki tüm duvarlar temelinden sarsıldı. Taşlar çatırdadı ve sur üzerindeki askerler dengelerini kaybedip yere yıkıldılar. İkinci taş ana kulenin üst kısmını paramparça etti. Taş parçaları aşağıya yağdı. 3., 4., 5. taşlar durmadan, hiç ara vermeden gelmeye devam etti. Her atış yerini buluyordu. Her darbe yıkım getiriyordu. Moğol okçuları surlara öyle yoğun bir ok yağmuru yağdırdı ki gökyüzü karardı. Havada vızıldayan okların sesi kulaklardaki davul sesinin yerini aldı ve her ok hedefini buldu. Her asker birer ikişer yere düştü.
Merdiven birlikleri surlara hızla tırman, kapılar ağır koçlarla zorlanmaya başlandı. Ateş okları şehrin içine atılarak evlerde yangınlar çıkarıldı. Riyazanlılar cesurca ölümü göze alarak direndi. Ama sayı farkı çok, çok büyüktü. Her öldürülen Moğol askerinin yerine 10 tane daha geliyor. Her kapanan gedik tekrar açılıyor. Her söndürülen ateş yeniden tutuşuyordu. 5 gün boyunca kesintisiz süren çarpışmalardan sonra 16 Aralık 1237 günü öğleden sonra güneş batmaya yaklaşırken kale kapıları sonunda kırıldı ve Moğol ordusu sel gibi şehre akın etti. Riyazan, tarihin gördüğü en kanlı, en acımasız şekilde düştü. Yuri Igorevich ailesiyle birlikte sarayın en iç odasına sığındı. Kapıları barikatlara kapatıp son bir direnişe hazırlandılar ama Moğol askerleri ağır baltalarla ahşap kapıları kırdı. Demir sürgüleri söktü ve içeri daldı. Knez ailesi orada, o karanlık odada, duvarlarındaki kadife perdelerle, soğuk taş zeminiyle son nefeslerini verdi. Şehir sistematik bir şekilde yağmalandı. Evler tek tek yakıldı. Kiliseler yıkıldı. Altın haçlar çalındı. İkonlar parçalandı. İnsanlar sokaklarda kılıçtan geçirildi. Akşama kadar, güneş batıp karanlık çökene kadar Riyazan'da ayakta hiçbir canlı, hiçbir yapı kalmadı. Batuhan, atının üzerinde şehrin dumanlar içindeki kalıntılarına baktı. Yüzünde hiçbir duygu belirtisi yoktu. Gözlerinde ne zafer sevinci, ne de pişmanlık. Subutay yanına geldi. Atından inmeden konuştu. İlk adım tamamlandı. Şimdi haber yayılacak. Vladimir duyacak. Tüm Rusya duyacak ve titriyecek. Batu başını yavaşça salladı ve soğuk bir sesle ekledi. Rusların öğrenmesi gereken çok önemli bir ders var. Bize direnen her şehrin, her knezliğin sonu böyle olacak. Gerçekten de Riyazan'ın düşüşü haberi yıldırım hızıyla rüzgar gibi tüm Rus topraklarına yayıldı. Ulaklar koştu. Kaçan mülteciler dehşet hikayeleriyle dolarak komşu şehirlere vardılar ve herkes aynı şeyi anlattı. Moğollar insana benzemiyordu. Merhamet bilmiyorlardı. Hiçbir şeyi bağışlamıyorlardı. Vladimir Büyük Knezi, Yuri Vsevolodich haberi duyduğunda adeta yıkıldı. Yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Çünkü artık tehdidin ne kadar gerçek, ne kadar yakın olduğunu anlamıştı. Oğullarını Fyodor ve Vsevolod'u derhal bir orduyla Moğolları durdurmaya gönderdi. Ama artık çok geçti. Fırsat kaçmıştı. Kolomna şehri yakınlarında Moğollarla karşılaştılar ve Moğol süvarileri, okçuları, taktikleri karşısında Rus ordusu paramparça, toz duman edildi. Moskova o dönemde küçük bir tahtakale şehriydi. Henüz büyük bir önem taşımıyordu. Ama Moğollar onu da atlamadılar, kuşattılar ve bir gün içinde düşürdüler ve neredeyse haritadan sildiler. Şubat ayının 4'ünde, 1238 yılının buz gibi soğuk bir gününde, Moğol ordusu Vladimir'in taş surları önünde belirdi. Ve bu kez karşılarında sadece bir kale değil, Rus direncinin simgesi, Rus knezliklerinin kalbi vardı. Vladimir, Rus topraklarının en zengin, en görkemli, en güçlü şehriydi. Kalın taş surları yıllarca saldırılara dayanmıştı. Askerleri iyi eğitimli ve sayıca çoktu. Hazineleri altın ve gümüşle doluydu. Kiliselerinin kubbeleri altın varakla kaplıydı. Ama moral tamamen çökmüştü. Çünkü Riyazan'dan, Moskova'dan kaçan mülteciler şehre doluşmuş, gözlerinde dehşetle yaşadıkları kabusları anlatmışlardı. Moğollar insana benzemiyorlar diyorlardı titreyen elleriyle. Onlar şeytan ordusu, cinlerin askerleri, her şeyi yok ediyorlar, hiçbir şey bırakmıyorlar. Yuri Vsevolodich, şehri savunmak yerine son anda kuzeye kaçma kararı aldı. Yeni bir ordu toplamak, müttefikler bulmak için ama bu karar şehri geride bırakmak, ailesini geride bırakmak, halkını geride bırakmak anlamına geliyordu. Moğollar Vladimir'i sadece 3 günde aldı ve bu Subutay'ın askeri dehasının, kusursuz planlamasının bir göstergesiydi. Mancınıklar stratejik noktalara yerleştirildi ve kesintisiz bombardıman başladı. Duvarlar çatladı, kuleler yıkıldı. Okçular surları öyle yoğun bir ateş altında tuttu ki savunma yapanlar başlarını bile kaldıramaz hale geldi.
Piyadeler merdivenlerle surlara tırmandı. Kapılar koçlarla zorlandı ve nihayet 7 Şubat günü öğleden sonra surlar çöktü. Kapılar açıldı ve şehir alev alev yanmaya başladı. Knez ailesi sarayda mahsur kalmış, kaçacak yer aramışlar ama Moğol askerleri her kapıyı, her pencereyi kapatmıştı. Saraya girdiklerinde kraliyet ailesi ateşin içinde, dumanın boğuculuğunda can verdi. Vladimir'in yüzyıllarca biriken zenginlikleri sistematik bir şekilde yağmalandı. Altın kaplı ikonlar sökülüp götürüldü. Değerli taşlar toplandı. Binalar ateşe verildi. Halk ya öldürüldü ya da zincire vurularak doğuya götürülmek üzere toplandı. Yuri Vsevolodiç kuzeye kaçarken Volga Nehri'nin buzlu sularını geçti. Soğuk rüzgarlar yüzünü kesti ve Sit Nehri civarında son bir umut, son bir çaba olarak yeni bir ordu topladı. Boyarlar, knezler, kalan askerler, herkes geldi ama sayıları yetersizdi. Moralleri düşüktü. Teçhizatları eksikti. Moğollarsa onu takip etti. Subutay ordusunu ustaca manevra ettirdi ve 4 Mart günü Sit Nehri'nin kar kaplı kıyısında son büyük meydan savaşı yapıldı. Savaş kısa ve kanlıydı. Rus ordusu Moğol süvarileri tarafından kuşatıldı. Okçular tarafından paramparça edildi. Hiçbir kaçış yolu bırakılmadı ve tamamen kalıntı bırakmayacak şekilde yok edildi. Yuri Vsevolodiç savaş meydanında, atının yanında, çamurla karışmış karda son nefesini verdi. Vladimir Knezli'nin başında artık kimse yoktu. Taht boştu, ülke sahipsizdi. Batu, Vladimir'in düşüşünden sonra ordusunu küçük, hızlı, bağımsız birliklere ayırdı ve Subutay'ın mükemmel koordinasyonuyla 14 Rus şehrini aynı anda eş zamanlı olarak vurdu. Rostov, Uglич, Yaroslavl, Kostroma, Tver, Dimitrov, Volokolamsk, Pereslavl hepsi birkaç gün, bazen birkaç saat içinde düştü. En zorlu, en uzun direnişi Kozelsk adlı küçük bir kasaba gösterdi. Genç prens Vasili'nin liderliğinde kasaba halkı 7 hafta boyunca günlerce, gecelerce ara vermeden savaştı. Her kapıyı savundu, her sokağı korudu, her evi bir kaleye çevirdi ama sonunda sayı avantajı, teçhizat üstünlüğü kazandı ve Kozelsk'te düştü. Batu, Kozelsk'e kötü şehir adını verdi ve emretti ki haritadan tamamen silinsin, taşı üstünde taş kalmasın ve öyle de oldu. 1239 yılının sıcak yaz aylarında Moğol ordusu güneye döndü ve Kıpçak bozkırlarına, sonsuz uzanan çayırlara saldırdı. Kıpçaklar göçebe bir kavimdi. Atları hızlıydı, okçuları ustaydı, süvarileri cesurdu. Ama Moğolların disiplini, sayısı, taktiği karşısında hiçbir şansları olmadı. Dağıtıldılar. Bir kısmı batıya, Macaristan'a doğru kaçtı. Kalanları Moğol boyunduruğunu kabul etti. Çernigov şehri kuşatıldı ve düştü. Pereyaslavl yağmalandı ve yakıldı. Haliç işgal edildi. Artık Rus topraklarında sadece bir hedef, sadece bir simge, sadece bir şehir kalmıştı. Kiev, eski başkent, Ortodoks Hristiyanlığın kutsal şehri, Rusların manevi merkezi. Kiev o dönemde eski askeri ve ekonomik gücünü çoktan kaybetmişti. Ama hala büyük, hala önemliydi. Çünkü simgesel değeri muazzamdı. 1240 yılının Kasım ayında Moğol ordusu Kiev'in surları önüne geldi ve şehir halkı surlardan dışarıya baktıklarında umutsuzluğa kapıldılar. Batu'nun kuzeni Mönke önce şehri diplomasi yoluyla teslim almaya çalıştı. Elçiler gönderdi ama Kiev halkı elçileri öldürdü. Batu bu hakarete, bu küstahça direnişe çok öfkelendi ve Mönke'ye soğuk bir sesle dedi: "Kiev'i yerle bir edeceğiz. Taşı üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacağız." 28 Kasım'da kuşatma resmen başladı ve Moğol mancınıkları şehrin en zayıf noktalarına, surlardaki çatlakların tam karşısına yerleştirildi. Günlerce, gecelerce, kesintisiz, durmaksızın bombardıman uygulandı. Taşlar havada vızıldayarak uçuyor, duvarlara çarpıyor, her darbe daha fazla hasar veriyordu. 6 Aralık'ta uzun bir direnişin ardından surlar nihayet çöktü. Kuleler yıkıldı ve Moğol ordusu şehre akın etti. Sokak sokak, ev ev, adım adım çarpışma başladı. Kiev halkı kadınlar, yaşlılar, hatta çocuklar bile dahil kahramanca ölümü göze alarak savaştı. Ama sonuç belliydi, kaçınılmazdı. Akşama kadar güneş batıp karanlık çökene kadar şehir Moğolların elindeydi. Kiev'in en kutsal yapısı
Azize Sofya Katedrali bile yağmalandı. Altın şamdanlar söküldü. Değerli ikonlar yerlerinden sökülüp parçalandı. Tarihi yapılar ateşe verildi. Batuhan, Kiev'in dumanlar içindeki kalıntılarında atının üzerinde sessizce durdu ve batıya, uzaklara, bilinmeyene doğru baktı. Subutay yanına geldi. Keçe haritayı açtı ve yaşlı parmağını batı üzerinde gezdirdi. "Artık tüm Rusya bizim kontrolümüzde," dedi yaşlı komutan. Sesinde zafer değil, hesaplı bir planlama vardı. "Avrupa'nın kapıları şimdi açık. Önümüzde hiçbir engel kalmadı." Batu gözlerini kıstı ve uzağa, ufukta kaybolana doğru baktı. "Lehistan," dedi yavaşça. "Macaristan, Alman prenslikleri, Bohemya, Avusturya, hepsi bizim olacak." Subutay hafifçe gülümsedi ve ekledi. "Avrupa henüz bizi tanımıyor. Henüz anlamamış kim olduğumuzu, ne yapabileceğimizi. Ama yakında öğrenecekler. Çok yakında öğrenecekler. Steplerden gelen fırtınanın ne olduğunu, Moğol ordusunun ne anlama geldiğini öğrenecekler." O kış 1240 ile 1241 yılları arasındaki uzun, sert, buz gibi kış, Moğol ordusu İdil Nehri'nin geniş, sakin kıyısında kamp kurdu ve Batu dev bir çadır kurdurdu. Altın aksamlı Ak Ordası'nı. Çadırın içi halılarla döşendi. Isınmak için ateşler yakıldı. Duvarlar keçe perdelerle süslendi ve orası artık Batı'nın yönetim merkezi, komuta üssü olacaktı. Oradan Rus kinezlerine emirler gönderilecek, vergiler toplanacak, oradan Avrupa seferleri planlanacak, ordular koordine edilecekti. Rus kinezleri, sağ kalan birkaç kinez birer birer Batu'nun huzuruna geldiler. Diz çöktüler, boyun eğdiler. Vergiye bağlan, yıllık haraç ödemeye zorlandılar. Tam itaate zorlandılar. Rusya artık bağımsız değildi. Rusya artık Moğol İmparatorluğu'nun bir eyaleti, bir parçasıydı. Ama Batu'nun gözleri, düşünceleri, hayalleri hala batıdaydı. Bahar geldiğinde, karlar eridiğinde, çayırlar yeşerdiğinde ordu yeniden harekete geçecekti. Polonya, Macaristan, Bohemya, Almanya, belki Fransa, belki İtalya, belki Roma'nın kendisi. Hiçbir yer güvenli olmayacaktı. Hiçbir kale yeterince güçlü olmayacaktı. Hiçbir ordu karşı koyamayacaktı. Moğol atları dünyanın ucuna kadar koşacaktı ve Batuhan bu yolculuğun sonunda fetihlerin zirvesinde tarihe ismini dedesi Cengiz Han'ın yanında altın harflerle yazdıracaktı. 1241 yılının ilkbaharında soğuk kış rüzgarları yavaş yavaş yerini ılık, toprak kokulu bahar meltemlerine bırakırken Moğol ordusu batıya, Avrupa'ya doğru yöneldi ve bu hareket Avrupa'nın her köşesinde alarm zillerini çaldırmaya, korku dalgaları yaymaya başladı. Çünkü artık tehdit uzakta, bilinmeyen Rusya topraklarında değil, tam kapıdaydı, dokunulabilir mesafedeydi. Batuhan, Subutay'la uzun istişarelerden sonra ordusunu stratejik bir hamleyle ikiye böldü. Ana kuvvetler, en güçlü birlikler güneye, Macaristan'a doğru hareket edecekti. Çünkü Macar toprakları son derece zengin, tarımsal olarak verimli ve stratejik konumu itibariyle Avrupa'nın kalbine açılan kapı konumundaydı. Kuzey kuvvetleri ise Polonya'ya girecek, Polonyalı prensleri ve knezleri meşgul edecek, onların güney komşuları Macarlara askeri yardım göndermesini önleyecek, dikkatlerini dağıtacaktı. Kuzey kuvvetlerinin başında Batu'nun ağabeyi Orda Han ve tecrübeli komutan Baydar vardı. Yaklaşık 8 ila 10 bin kişilik son derece hareketli, hızlı manevra yapabilen, uzun yürüyüşlere alışkın deneyimli bir birlik. Ocak ayının dondurucu soğuğunda Moğol keşif birlikleri Polonya sınırlarına ulaştı. Lublin ve Zawichost civarlarında sessizce belirdiler. Küçük köyleri yaktılar, çiftçileri kaçırdılar, korku yaydılar ve geri döndüler. Şubat ayında karların erimeye başladığı günlerde asıl istila başladı ve Moğollar Małopolska bölgesine, Küçük Polonya'ya daldılar. Polonya o dönemde tıpkı Rusya gibi bölünmüş, parçalanmış, birbirine düşman prensliklerin yönettiği zayıf bir ülkeydi ve birbirleriyle sürekli çekişen, ittifaklar kurup sonra yıkan, bazen barış yapan ama çoğu zaman savaşan çeşitli prenslikler halinde varlığını sürdürüyordu. İkinci Henrik Pobożny, yani Dindar Henrik, Silezya Dükü, aynı zamanda Krakow ve Wielkopolska üzerinde de nüfuz, otorite sahibiydi ve genç sayılabilecek yaşta 30'lu yaşlarının ortalarında hırslı, cesur, vizyoner bir prensti. Babası Henrik Brodati,
Yani sakallı Henrik tüm hayatı boyunca Polonya'yı yeniden birleştirme hayaliyle yaşamış ama başaramamış, parçalanmış prenslikler arasındaki çekişmeleri aşamamıştı. Şimdi oğul bu büyük, zorlu hayali gerçekleştirmek, dağınık Polonya topraklarını tek bir sancak altında, tek bir taç altında toplamak istiyordu. Moğol tehdidi belirdiğinde Henrik bunu hem büyük bir tehlike hem de tarihi bir fırsat olarak gördü. Eğer Moğolları yenebilirse, eğer Hristiyanlığı koruyabilirse, tüm Polonya prensleri ona saygı duyacak, onu lider olarak kabul edecek, belki de o uzun zamandır bekleyen birleşme gerçekleşecekti. Şubat ve Mart aylarında, toprakların yumuşamaya başladığı günlerde, Moğollar Małopolska'yı sistematik bir şekilde kasıp kavurdular. Tursko-Wilki yakınlarında ilk büyük çarpışma oldu ve Polonyalı Rycerstwo, yani geleneksel zırhlı şövalyeler cesurca ölümü göze alarak savaştı. Ama Moğol okçularının yoğun ateşi, süvarilerinin hızlı manevraları, taktiklerinin yeniliği karşısında yenildi, dağıldı. Tarçek köyü yakınlarında ikinci bir çarpışma daha oldu. Bu sefer Sandomierz şövalyeleri de katıldı. Ama sonuç yine aynıydı, yine acıydı. Polonya ordusu paramparça edildi. Komutanlar savaş meydanında can verdi. Askerler yaralı, yenilmiş halde kaçtı. 18 Mart 1241 günü Moğollar Krakow'a, Polonya'nın eski, tarihi, manevi başkentine, St. Mary Bazilikası'nın yükseldiği şehre yaklaştılar. Şehir halkı panikledi. Sokaklarda kaos çıktı. Değerli eşyalar aceleyle toplandı. Kiliseler boşaltıldı. İkonlar saklandı ve çoğu insan şehri terk etti. Moğollar şehre girdiklerinde neredeyse kimse kalmamıştı. Sadece boş evler, sessiz sokaklar vardı. Şehir yağmalan, bazı binalar ateşe verildi ama Moğollar orada kalmadı. Uzun süre beklemedi. Hızla batıya doğru, Silezya'ya doğru ilerlemeye devam etti. Çünkü asıl hedefleri Polonya'yı işgal etmek, toprak almak değil, Henrik'in ordusunu bulmak, yok etme, Macar krallığına yardım gitmesini engelle. Henrik, Krakow'un düşüşü haberini aldığında, ulağın getirdiği kötü haberleri duyduğunda dehşete kapıldı. Yüreği sıkıştı ama aynı zamanda kararlılığı, savaşma iradesi de katlanarak arttı. Wrocław'da, Silezya'nın kalbi sayılan şehirde ordusunu toplamaya, her yerden asker çağırmaya başladı. Her knezliğe, her prensliğe, hatta sınır ötesi yabancı ülkelere ulaklar gönderdi. Her birine acil, çaresiz yardım çağrısı yaptı. "Moğollar geliyor," diye yazdı mektuplarında. "Eğer birlikte omuz omuza savaşmazsak hepimiz tek tek bölük pörçük yok olacağız. Tüm Avrupa'nın, Hristiyanlığın geleceği bu savaşa, bu karara bağlı." Yanıt verenler oldu. Moravya'dan, bugünkü Çek topraklarından silahlı birlikler yola çıktı. Almanya'dan Złotoria ve Lwówek-Śląski'deki deneyimli, güçlü madenci milisler geldi. Johanniterler ve Templiyerlerden oluşan beyaz haçlı kırmızı kaftanlı dini şövalye birlikleri kutsal görevlerini yerine getirmek için katıldı. En önemlisi, en umut verici olanı Çek kralı Václav büyük, iyi donanımlı bir orduyla yola çıktığını müjdeledi. Eğer Václav zamanında gelirse, eğer iki ordu birleşirse, sayı üstünlüğüyle Moğolları ezebilir, belki de Avrupa'yı kurtarabilirlerdi. Ama Moğollar bunu çok iyi biliyordu. İstihbaratları mükemmeldi. Orada Han ve Baydar, Çek ordusunun Henrik'le birleşmesine asla izin vermeyeceklerdi. Nisan ayının ilk günlerinde baharın tüm güzelliğine rağmen Moğol ordusu hızla, durmaksızın kuzeybatıya, Legnica şehrine doğru ilerledi ve Henrik'i çok zor, çok kritik bir seçimle karşı karşıya bıraktı. Ya Václav'ı bekleyecekti. Ama o zaman Moğollar daha iyi pozisyon kazanacak. Belki de Çek ordusunu yolda yakalayıp yok edecekti. Ya da hemen şimdi savaşacaktı. Sayıca daha az olsa bile, deneyimi daha az olsa bile. Henrik, gururu, hırsı, cesareti ve prens onuru nedeniyle belki de kaderin çağrısını duyduğu için savaşmayı seçti. 9 Nisan 1241 günü sabahında güneş henüz tam doğmadan Legnica'nın güneydoğusunda yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Dobre Pole denen düzlükte, yani iyi alan olarak bilinen açık arazide, ağaçsız, düz, savaşa son derece uygun bir yerde iki ordu karşı karşıya geldi.
Henrik'in ordusu yaklaşık 6 ila 7 bin kişiden oluşuyordu ve çeşitli bölgelerden, çeşitli geleneklerden gelen birliklerdi. Silezya şövalyeleri ağır zırhlı, parlak miğferli, uzun ağır mızraklı, atları dev gibi güçlü eğitimli savaş atlarıydı. Małopolska ve Wielkopolska'dan gelen şövalyeler Krakow ve Sandomierz savaşlarından sağ çıkmış, yaraları henüz kapanmamış ama deneyim kazanmış askerlerdi. Johanniterler ve Templierler, beyaz haçlı, kırmızı pelerin giymiş, kutsal topraklarda savaşmış, dini coşkuyla, şehitlik özlemiyle dolu profesyonel savaşçılardı. Moravya'dan Bolesław Dipoldovich, Alman kökenli tecrübeli bir prens komutasında iyi donanımlı yabancı birlikler vardı. Henrik ordusunu geleneksel şekilde 4 hufça yani savaş bölüğüne ayırdı. Sağ kanat Bolesław'ın komutasındaydı ve en elite birlikleri içeriyordu. Merkez Małopolskalı deneyimli komutan Sulisław'ın emrindeydi. Sol kanat Mieszko Otywi'nin yani Şişman Mieszko'nun Opole Dükü'nün komutasındaydı. Ve Henrik'in kendisi ihtiyat kuvvetleriyle en güçlü Silezya birlikleriyle arkada stratejik konumda duruyordu. Moğol ordusu ise yaklaşık 7 ila 8 bin kişiydi. Sayıca benzer ama yapıları, savaş felsefeleri, teçhizatları, taktikleri tamamen kökten farklıydı. Büyük çoğunluk hafif süvarilerdi. Küçük çevik step atları üzerinde hafif deri veya çok ince metal zırhlı ama her biri çocukluktan beri eğitilmiş usta okçuydu. Dakikada 12 ok atabiliyordu. 100 metre öteden hareket eden hedefe isabet ettirebiliyordu. Ağır süvariler yani seçkin ihtiyat kuvvetleri ise arkada, gölgede duruyordu. Kalın metal zırhlı, uzun mızraklı, kılıçlı, yakın muharebede kullanılacak, savaşın kaderini belirleyecek elit birliklerdi. Moğollar ordularını Subutay'ın öğrettiği klasik şekilde 2 hat halinde dizdi. Ön hat tamamen hafif süvarilerle doluydu ve bunların görevi düşmanı yormak, oklamak, dağıtmak, kaosa sürüklemekti. Arka hat ise ağır süvari ihtiyatıydı ve bunlar son kesin darbe için sabırla bekleyecekti. Sabah erken saatlerde güneş henüz tam doğmadan ışığın pembe turuncu tonlarıyla gökyüzünü boyadığı an Henrik atının üzerinde dik durdu ve ordusuna, tüm savaşçılara yüksek, cesur sesle moral konuşması yaptı. Bugün biz sadece Polonya'yı değil, tüm Hristiyan Avrupa'yı savunuyoruz. Bugün ailemizi, çocuklarımızı, topraklarımızı, kutsal inancımızı, kiliselerimizi koruyoruz. Tanrı bizimle, zafer bizimdir. Askerler coşkuyla haykırdı. Kılıçlarını kalkanlarına vurdu. Mızraklarını havaya kaldırdı. Cesaret dalgaları orduyu sardı. Sonra Henrik savaşı başlatma emrini verdi ve sağ kanat Bolesław'ın komutasındaki Templiye ve Johannit şövalyeleri Avrupa'nın en seçkin savaşçıları atlarını şiddetle mahmuzlayarak davul sesleri eşliğinde Moğol hatlarına doğru hızla, kararlılıkla ilerledi. Ağır zırhlı, ağır silahlı, ağır atlı kararlı şövalyeler düz ovada hızla ilerlerken yerin titrediği duyuluyordu. Atların ayak sesleri gök gürültüsü gibi yankılanıyordu. Güneşte parlayan mızraklar ışık saçıyordu. Savaş çığlıkları havayı dolduruyordu. Moğol hafif süvarileri planlandığı gibi geri çekildi. Kaçıyor gibi göründü. Şövalyeler bunu bir zafer, bir başarı işareti olarak gördü. Moralleri yükseldi. Daha hızlı koştu. Daha cesur hücum etti. Düşmanı ezeceklerini sandı. Ama Moğollar gerçekten kaçmıyordu. Yüzyıllardır mükemmelleştirdikleri klasik taktiği uyguluyordu. Geri çekilirken kesintisiz ok yağmuru yağdırıyorlardı. Her saniye yüzlerce ok havada uçuyordu. Her ok bir hedef arıyordu. Bir hedef buluyordu. Atlar yaralanıyor, şövalyeler düşüyor, düzen yavaş yavaş bozuluyordu. Bolesław'ın birlikleri 2, belki 3 kilometre kadar Moğolları heyecanla, öfkeyle kovaladı. Sonra aniden, beklenmedik bir anda Moğol hatları durdu ve sağa sola hızla açılarak şövalyeleri tamamen ortaya, açıkta bıraktı. O kritik anda ağır süvari ihtiyatı sessizce harekete geçti. Çevirme manevrası kusursuz uygulandı ve şövalyeler kendilerini korkunç bir şekilde 3 taraftan kuşatılmış buldular. Savaş artık bir kovalamaca, bir zafer değil, bir kasaplık, bir mezarlık oldu. Bolesław Dipoldovich, prens, komutan, savaşçı, savaş meydanında kanlar içinde öldü. Birlikleri sistematik şekilde paramparça edildi. Henrik, sağ kanadın çöktüğünü, yok olduğunu gözleriyle gördüğünde paniklemedi.
Deneyimi devreye girdi ve merkez birliğini Sulisvav'ın komutasındaki savaş görmüş Mavopolskalı şövalyeleri öne savaşa sürdü. Bunlar Tarçek ve Tursko'dan sağ çıkmış, Moğollarla daha önce karşılaşmış deneyimli savaşçılardı. Moğol taktiğini az çok tanıyorlardı. Bu yüzden daha temkinli, daha dikkatli ilerlediler. Ama sonuç yine değişmedi. Yine trajikti. Moğol okçuları öyle yoğun, öyle kesintisiz ateş açtı ki gökyüzü karardı. Şövalyeler düşman hatlarına yaklaşamadan onlarca, yüzlerce asker yere düştü. Sonra Moğollar şaşırtıcı, korkutucu bir şey yaptı. Sancak taşıyan bir süvari ileri çıktı. Sancağın tepesinde garip bir hayvan başı takılıydı ve o başı salladığında, çalkaladığında içinden koyu, yoğun, kesif bir duman fışkırdı. Duman rüzgarla hızla Polonyalı askerlere doğru yayıldı. Koku dayanılmaz derecede berbattı. Gözler hemen yaşardı, boğazlar yandı, askerler öksürdü, nefes alamadı, paniğe kapıldı. Jan Długos, ünlü Polonyalı tarihçi, yüzyıllar sonra şöyle yazdı. O dumanın içinden çıkan koku öylesine zehirli, öylesine boğucuydu ki Polonyalılar bayılmaya, yere düşmeye başladı. Savaşamaz, direnemez hale geldi. Sulisvav cesurca son nefesine kadar direndi. Ama sonunda o da düştü. Ok ve kılıç yaralarıyla yere yığıldı. Birlikleri dağıldı. Kaçıştı. Şimdi sadece sol kanat, 2. Mieszko Otywi'nin komutasındaki Opole birlikleri savaş meydanında ayakta kalmıştı. Mieszko, Opole dükü, şişman ama soylu, deneyimli bir prens, uzaktan savaşı dikkatle izledi. Sağ ve merkez kanadın sistematik şekilde yok olduğunu, imha edildiğini gördü ve kararını verdi. Kaçtı. Birlikleriyle birlikte hiç çarpışmadan savaş meydanını terk etti. Legnica kalesine doğru, güvenliğe doğru hızla kaçtı. Henrik arkadan bunu görünce derin bir şaşkınlığa, inanılmaz bir hayal kırıklığına kapıldı ve rivayet edildiğine göre, tarihçilerin aktardığına göre acı içinde haykırdı. Vay halimize, ihanet edildik, terk edildik ama artık çok geçti. Geri dönüş yoktu. Henrik, kahraman bir lider olarak ihtiyat kuvvetleriyle, Silezya'nın en iyi şövalyeleriyle son, umutsuz bir hamle yaptı. Atını son gücüyle sürdü, kılıcını havaya kaldırdı ve Moğollara doğru cesaretle saldırdı. Ama düşman çok fazlaydı, yorgunluk dayanılmazdı, umut tükenmişti. Moğol süvarileri onu ve adamlarını ustaca kuşattı. Atı oklarla delik deşik edildi, öldürüldü. Henrik yere düştü. Mücadele etti. Kılıcını salladı ama sonunda yakalandı ve esir alındı. Moğollar, Henrik'i Sandomierz Savaşı'nda öldürdükleri bir Moğol komutanın cesedi önüne, kanlar içindeki ceset önüne getirdiler ve diz çökmesini, saygı göstermesini sert bir emirle talep ettiler. Henrik onurlu bir şekilde reddetti. Başını dik tuttu. Bir Hristiyan prensi asla bir pagan cesedin önünde diz çökmezdi. Asla. Moğollar onu acımasızca vurdular ve başını tek bir darbeyle kestiler. Başını bir mızrağa geçirerek Legnica kalesi altına götürdüler ve surlardaki dehşet içindeki askerlere gösterdiler. İşte prensiniz, işte lideriniz. Direnmek boşuna, teslim olun. Henrik'in çıplak, başsız cesedi günlerce savaş meydanında kuşların, hayvanların arasında kaldı. Karısı Anna, Çek prensesi Anna, günler, belki haftalar sonra cesedi aramaya çıktı ve tek bir özellikten, unutulmaz bir detaydan tanıdı. Henrik'in sol ayağında 6 parmak vardı. Legnica Savaşı Avrupa için gerçek bir felaketti. Bir kabusun gerçekleşmesiydi. Henrik öldü. Ordusu yok oldu. Polonya'nın birleşme hayali, yüzyıllık rüya paramparça oldu. Ama Moğollar Legnica'yı kuşatmadılar. Şehre saldırmadılar. Yerleşmediler. Çünkü stratejik görevleri tamamlanmıştı. Polonyalılar artık Macarlara askeri yardım gönderemezdi. Gönderecek ordu kalmamıştı. Orada Han ve Baydar hızla ordularını güneye çevirdi ve Moravya üzerinden Macaristan'a doğru Batu'nun ana ordusuna katılmak için yola çıktılar. 2 gün sonra 11 Nisan 1241 günü Batu Han Macaristan'da Mohi Ovası'nda Macar kralı Bela'nın ordusunu yok edecek, Avrupa'ya son darbeyi indirecekti. Avrupa, Legnica felaketi haberi yavaş yavaş ulaklar aracılığıyla yayıldığında şoka girdi, titredi. Papa 9. Gregorius Vatikan'da haberdar olduğunda dehşetle panikledi.
Tüm Hristiyan krallara, prenslikler acil mektuplar yazdı. Resmi Haçlı Seferi ilan etti. Doğudan gelen şeytan ordusu, cehennem kuvvetleri Hristiyanlığı, medeniyetimizi yok etmeye geliyor diye yazdı titrek elle. Birleşmeliyiz, hemen birleşmeliyiz, yoksa hepimiz yok olacağız. Ama kimse birleşmedi, kimse harekete geçmedi. Kutsal Roma İmparatoru II. Frederick, Papa'nın düşmanıydı. Siyasi nedenlerle yardım göndermedi. Fransız Kralı 9. Louis genç, tecrübesiz, uzak topraklardaki savaşla ilgilenmedi. Alman prenslikleri birbirleriyle güç mücadelelerinde savaşlarda boğuluyordu. Moğollarla ilgilenmediler. Sadece Macar kralı Bela, yalnız, çaresiz, korkmuş bir şekilde ordusunu topladı. Prensleri çağırdı ve Moğolları o korkunç fırtınayı bekledi. Ve çok yakında öğrenecekti ki Legnica'daki felaket, Henrik'in ölümü sadece başlangıçtı. Asıl kasırga henüz gelmemişti. Legnica'dan 2 gün sonra 11 Nisan 1241 günü tarih Avrupa için başka bir kara gün daha yazacaktı. Ama bu sefer yer Polonya değil, Macaristan'dı ve bu sefer yenilgi değil, tam bir imha, tam bir yok oluş söz konusuydu. Macaristan Kralı 4. Bela, 35 yaşında, enerjik, hırslı ama tecrübesiz bir liderdi. Babası 2. Andreas'ın aksine güçlü bir merkezi yönetim kurmak istiyor, soylulara karşı kralın otoritesini pekiştirmeye çalışıyordu. Ama şimdi bahar aylarında krallığının doğu sınırlarına dayanan tehlike karşısında yalnız ve çaresizdi. Moğollar Rusya'yı yıkmış, Polonya'yı harap etmişlerdi ve şimdi Macaristan'a, Avrupa'nın tahıl ambarına, zengin ovalara, büyük şehirlere, altına, gümüşe bakıyorlardı. Bela haberleri aldıkça paniğe kapıldı ama toparlanmaya çalıştı. Komşu ülkelerden, müttefiklerden yardım istedi. Ama kimse gelmedi. Herkes kendi derdindeydi. Avusturya Dükü. İkinci, Friedrich küçük bir Teuton şövalyesi birliğiyle gelmiş, birkaç gün kalmış, sonra geri dönmüştü. Çünkü Bela'nın zayıflığını, çaresizliğini görmüş ve bundan faydalanmayı planlamıştı. Bela'nın en büyük umudu Kumanlardı. Kumanlar göçebe bir Türk kavmiydi. Moğollar tarafından yurtlarından sürülmüş, Macaristan'a sığınmışlardı ve yaklaşık 40.000 kişiydiler. Liderleri Köten Han, Bela'ya sadakat yemini etmişti. Hristiyanlığı kabul etmeyi vaat etmişti. Karşılığında toprak ve koruma almıştı. Ama Macar halkı Kumanları sevmiyordu. Onlara güvenmiyordu. Moğol ajanları diyorlardı. Bize ihanet edecekler. Mart ayında Moğollar henüz sınırı geçmeden Macar soyluları Pest'te bir ayaklanma çıkardılar. Köten Han'ı öldürdüler. Kumanlar bu ihanete, bu katliama öfkeyle tepki gösterdiler ve Macaristan'dan çekildiler. Güneye doğru, Balkanlara doğru kaçtılar. Giderken yollarına çıkan köyleri yağmaladılar. Bela böylece en güçlü müttefikini, 40.000 savaşçıyı kaybetti. Moğollar Macaristan'a 3 koldan girdiler ve bu hareket Subutay'ın stratejik dehasının 10 yıllarca süren tecrübesinin bir göstergesiydi. Kuzeyden Kadan ve Büri, Karpat dağlarını aşarak Transilvanya'ya girdiler. Köyleri yaktılar, küçük kaleleri düşürdüler. Güneyden başka bir kol Tuna boyunca ilerledi. Ana ordu, Batuhan ve Subutay'ın komutasındaki en güçlü birlikler ise Vereçke geçidinden geçerek doğrudan Macar Ovası'na, krallığın kalbine daldılar. Mart sonunda Moğol orduları Pest'e, başkente yaklaştılar ve Bela nihayet ordusunu topladı. 60 ila 100.000 kişi, belki daha fazla. Macar hafif süvarileri, birkaç ağır şövalye, Alman, Hırvat, Sırp, Bohemyalı birlikler hepsi bir araya gelmişti. Sayıca üstün bir ordu ama disiplinsiz, tecrübesiz, morali düşük bir ordu. Bela, Pest'ten çıkarak kuzeydoğuya, Mohi Ovası'na, Sajo Nehri kıyısına doğru ilerledi. Nisan ayının ilk haftasında bahar yağmurlarının çamurlaştırdığı topraklarda ordu yavaş yavaş ilerlerken Bela bir hata yaptı. Çok büyük bir hata. Ordusunu nehir kıyısında, görüş açısı son derece kısıtlı, etrafı ormanlar, tepeler, bataklıklarla çevrili bir yerde kamp kurdurdu. Çadırlar dikildi, ateşler yakıldı, askerler dinlenmeye başladı ama kimse Moğolların nerede olduğunu bilmiyordu. 9 Nisan gecesi, karanlık çöktüğünde, Rutenyalı bir köle koşarak Bela'nın çadırına geldi. Nefes nefese, korkuyla titreyerek konuştu. "Majeste, Moğollar geliyor. Sajo Nehri'nin taş köprüsüne yaklaşıyorlar. Gece karanlığında geçmeye çalışacaklar." Bela şoka girdi ama hızla toparlandı ve kardeşi Dük Koloman'ı
En iyi şövalyeleri, Teuton şövalyelerini köprüyü savunmaya gönderdi. Gece yarısı çarpışma başladı. Karanlıkta, soğukta, köprünün iki tarafında oklar uçtu. Kılıçlar çarpıştı. Kan aktı. Koloman ve şövalyeler cesurca savaştı ve Moğolları püskürttü. Köprüyü korudu. Orada nöbet tutması için piyade birlikleri bıraktı. Zafer kazanmış gibi görünüyordu. Ama gerçekte Subutay sadece dikkatlerini dağıtmayı planlamıştı. Subutay, yaşlı komutan, savaş dehası planını hazırlamıştı çünkü köprü yolu işe yaramayacaktı. Komutanlarından biri Shiba'nı kuzeyden nehrin yukarısından dolaştırdı. Orada geçiş yeri bulmalarını, ordunun yarısını karşıya geçirmelerini emretti. Kendisi güneyde kalacak, Sajo Nehri önünde bir şamandıra, geçici köprü kuracaktı. Batu ise köprüdeki piyadeleri meşgul edecek, mancınıklarla bombardıman edecek, dikkatlerini dağıtacaktı. Üç yönden, üç ayrı noktadan saldırı planlanıyordu ve Macar ordusu bundan habersizdi. 10 Nisan gecesi, gece yarısından sonra ordular sessizce hareket etti. Moğol askerleri karanlıkta ustaca manevra yaptı. Atlar sessizce yürüdü. Silahlar ses çıkarmadı. Şafak sökmeden, güneş doğmadan hemen önce o kasvetli, soğuk, sisli sabahın ilk ışıklarında Batu'nun mancınıkları köprüdeki askerleri taşlamaya başladı. Taşlar havada vızıldayarak uçtu. Hedefine çarptı, piyadeler yere düştü. Panik başladı. Batu'nun süvarileri köprüye hücum etti. Bir süre sonra savunma çöktü. Köprü ele geçirildi. Aynı anda kuzeyde Şiban Nehri geçmeyi başarmış, güneyde Subutay Şamandıra Köprüsü'nü tamamlamıştı. Moğol ordusu 3 noktadan aynı anda koordineli şekilde Macar kampına doğru ilerledi. Macar kampında kaos başladı. Askerler uykuda yakalandı. Çadırlardan panik içinde çıktı. Silahlarını aramaya başladı. Bela ve komutanlar emirler vermeye çalıştı ama disiplin, düzen yoktu. Herkes birbirinin üzerine yığıldı. Ordunun düzensiz bir şekilde kamptan çıkması, savaş formasyonu alması saatler sürdü ve bu süre içinde Moğol okçuları durmadan saldırdı. Her saniye yüzlerce ok havada uçtu. Her ok bir hedef buldu. Askerler düştü, atlar yaralandı. Bela ordusunu toparlamaya çalıştı. Sağ ve sol kanat oluşturdu. Merkez birlik belirledi ama artık çok geçti. Moğol kuşatması tamamlanıyordu. Savaş öğlen saatlerine kadar sürdü ve Macar ordusu sayıca üstün olmasına rağmen Moğol taktikleri, disiplini, tecrübesi karşısında çaresizdi. Moğol hafif süvarileri Macar hatlarını taciz etti. Oklar yağdırdı, geri çekildi, tekrar hücum etti. Macar hafif süvarileri Moğol hafif süvarilerine karşı etkisizdi. Çünkü Moğollar daha hızlı, daha tecrübeli, daha ölümcüldü. Sadece birkaç ağır şövalye, özellikle tapınak şövalyeleri yakın muharebede etkili oldu. Moğol hatlarını yardı, kayıplar verdirdi ama sayıları çok azdı. Fazla fark yaratamadılar. Öğleden sonra güneş batmaya yaklaşırken Subutay son hamlesini yaptı. Macar ordusunu 3 taraftan sıkıştırdı ama bilinçli olarak batı yönünü, kaçış yolunu açık bıraktı. Macarlar bunu gördüler. Panikle, çaresizlikle o açık yöne doğru kaçmaya başladılar. Düzen tamamen bozuldu. Herkes canını kurtarmak için koştu. Ordu çözüldü, dağıldı ve işte o an Subutay'ın kurduğu tuzak devreye girdi. Kaçan Macarlar açık araziye çıktığında Moğol okçuları ve hafif süvarileri onları takip etti. Avladı, sistematik şekilde katletti. 10 kilometrelik yol cesetlerle kanla doldu. Macar ordusu sadece yenilmedi. Tamamen imha edildi, yok edildi. 60 ila 100 bin kişilik ordudan belki 10 bin kişi sağ kurtuldu. Dük Koloman, Bela'nın kardeşi, savaş meydanında öldü. Ağır yaralarla yere yığıldı. Başpiskopos Ugrin, kilise lideri, kılıçla öldürüldü. Onlarca soylu, yüzlerce komutan, binlerce asker son nefesini orada, o kanlı ovada verdi. Bela muhafızlarıyla kaçmayı başardı. Atını sürdü. Batıya, güvenliğe doğru koştu. Ama Moğollar onu takip etti. Günlerce, haftalarca kral kaçtı. Moğollar peşindeydi. Bela Avusturya'ya kaçtı ve düşmanı Avusturya Dükü II. Friedrich'e sığındı. Friedrich, Bela'nın durumunu gördü. Çaresizliğini anladı ve fırsatçılık yaptı. Kralı misafir etmek yerine tutuklattı. Hapse attı, fidye istedi. Bela, serbest kalması için tüm hazinesini verdi. 3 verimli batı ilini Avusturya'ya bıraktı. Friedrich parayı ve toprakları aldı.
Bela'yı serbest bıraktı. Bela derin bir kinle, yıkılmış bir ruhla güneye, Dalmaçya'ya, Trogir adasında küçük bir kaleye sığındı. Mohi Savaşı'ndan sonra Moğollar Macaristan'ı sistematik bir şekilde yağmaladılar ve bu yağma 9 ay sürdü. Kış boyunca devam etti. Normalde bahar ve yaz aylarında sefer yapan Moğollar bu sefer alışılmadık bir şekilde kış aylarında da faaliyetlerine devam etti. Çünkü Macaristan zengin, verimli, yağmalanmaya değerdi. Pes düştü, saray yağmalandı, kraliyet mührü ele geçirildi. Bu da ateşe verildi. Kiliseler yıkıldı, hazineler çalındı. Moğollar Macaristan'da Büyük Han Ögeday adına para bastırdılar. Hakimiyetlerini ilan ettiler, bölgeyi kontrol altına aldılar. Küçük ahşap kaleler, köyler, kasabalar hiçbir şekilde direnemedi. Moğol kuşatma makineleri önünde yıkıldı. Ama taş kaleler, güçlü surlar, iyi savunulan şehirler direndi. Estergon, Macaristan'ın en zengin şehri, Ocak 1242 yılında Moğol kuvvetleri tarafından kuşatıldı. Mancınıklar duvarları dövdü, kuleler yıkıldı ama şehir direndi. Garnizonun arbaletçileri, yaylı tüfekçileri Moğollara muazzam hasar verdi. Saldırılar püskürtüldü. Batı kuşatmayı durdurdu, geri çekildi. Moğollar Çin'de aylarca süren kuşatmalar yapabilirlerdi. Ama Macaristan'da her kuşatma çok fazla zaman, çok fazla kayıp gerektiriyordu. Lojistik destek burada zordu. Yine de yıkım korkunçtu. Tarif edilemezdi. Macaristan nüfusu o dönemde 2 milyon civarında ve Moğol istilası sonunda yarısı, tam 1 milyon insan öldü. Yarısı savaşta, kuşatmalarda, kıyımlarda öldü. Yarısı açlıktan, hastalıktan, kışın soğuğundan öldü çünkü köyler yakıldı. Tarlalar sürülmedi, hasat yapılamadı. On binlerce insan köle yapılıp doğuya, Moğol topraklarına sürüldü. On binlerce kadın, çocuk, yaşlı ormanlara, dağlara, bataklıklara kaçtı. Orada hayatta kalmaya çalıştı. Apulyalı Rogerius, İtalyan bir piskopos, Moğol istilasını bizzat gördü ve Carmen Miserabile, yani Acının Şarkısı adlı eserinde yazdı. Moğollar insanlara benzemiyordu. Şeytanlar gibiydi. Merhamet bilmiyorlardı. Kadınlara toplu tecavüz ettiler ve bundan zevk aldıklarını söylediler. Çocukları ebeveynlerinin önünde öldürdüler. Yaşlıları diri diri yaktılar. Hiçbir yerde, hiçbir zaman böyle bir vahşet görmedim. Deniz Türje, Mohi'de belayla savaşan bir şövalye, Papa'ya, Kutsal Roma İmparatoruna, Fransa kralına gitmeye çalıştı. Yardım istedi ama kimse gelmedi. Kimse umursamadı. Moğollar ayrıca Bela'yı kralı bulmak için kasaba kasaba, kale kale aradılar. Zagreb'e girdiler. Şehre büyük zarar verdiler. Dalmaçya kıyılarına indiler. Trogir'i kuşattılar ama ada kalesi sağlamdı. Direndi. Mart 1242 yılında Kadan komutasındaki bir Moğol birliği Klis Kalesi önünde yenildi. Geri çekildi. Moğollar dağlık Dalmaçya coğrafyasında zorlandılar. Yerel Hırvat kuvvetlerinin pusularıyla karşılaştılar. Kayıplar verdiler. Bela, Trogir adasında saklandı. Hayatta kaldı ama krallığı yok olmuştu. Halkı perişandı, ordusu yoktu. Avrupa'nın geri kalanında ise dehşet, panik, şok vardı ve bu dehşet her ülkede, her şehirde, her köyde farklı şekilde yankılanıyordu. Papa 9. Gregorius, Vatikan'da elçilerden haberleri aldıkça titreme nöbetleri geçirdi. Yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Dizlerinin üzerine çöktü. Elleri titreyerek dua etti. Tanrım, bizi kurtar, Hristiyanlığı kurtar, bu lanet orduyu durdur diye haykırdı gece yarıları şapelde. Ses karanlıkta yankılandı. Kardinaller, piskoposlar toplanıp istişare etti. Planlar yaptı ama kimse gerçek bir çözüm bulamadı. Lyon'da bir konsil toplamayı planladı. Tüm Hristiyan liderleri, kralları, dük ve prenslerini acil olarak çağırmayı düşündü. Kutsal Roma İmparatoru II. Frederick haberler geldiğinde önce şaşırdı. Sonra düşündü ve bir sonuca vardı. Bu Papa'nın bir oyunu olmalıydı. Bir propaganda. Frederick, Papa'nın amansız düşmanıydı. Papalık otoritesine meydan okuyordu. Aforoz edilmişti. Moğollar Papa'nın günahlarının, kibrinin cezasıdır diye alay etti mecliste. Soylular güldü. Belki Tanrı Papa'yı cezalandırıyor. Biz niye yardım edelim? Frederick diplomatlar gönderdi. Mektuplar yazdı ama ordu göndermedi. Asker toplamadı. Çünkü gerçekte Moğolları ciddiye almıyordu. Uzak bir tehdit olarak görüyordu. Fransız kralı 9. Louis, sonradan Aziz Louis olarak anılacak olan genç kral,
30'lu yaşlarının başındaydı. Dindar, idealist ama tecrübesizdi. Moğol tehdidini duyduğunda sarayda danışmanlarıyla toplandı. Uzun uzun istişare etti. Yaşlı danışmanlar, "Majeste, bu bizim savaşımız değil," dediler. "Macaristan uzak, Polonya daha da uzak. Biz niye Fransız kanı dökelim?" Louis için karar vermek zordu. İngiliz kralı 3. Henry, adanın kendi iç kaosunda boğulmuştu. Baronlar isyan ediyordu. Kral otoritesi sorgulanıyordu. Moğol tehdidi duyulduğunda saraya raporlar geldi. Ama Henry, "Kanal bizi korur," dedi. Moğollar deniz geçemez. Ama gece uykusunda kabuslar görüyordu. Atlar üzerinde gelen karanlık figürler, yanan şehirler, çığlıklar. Alman prensliklerinde panik vardı. Gerçek, somut panik. Bavyera Dükü acil toplantılar yaptı. Şövalyeleri çağırdı. Her adam silah altına alındı. Saksonya Dükü kaleleri güçlendirdi. Surları onarttı. Yiyecek stokları biriktirdi. Bohemya kralı Václav, Legnica'daki gecikmesinden dolayı kendini suçluyordu. Şimdi Bohemya'yı tahkim etti. Her kaleye garnizon yerleştirdi. Köylere, kasabalara emirler gönderildi. Moğollar yaklaşırsa evlerinizi, tarlalarınızı yakın. Düşmana hiçbir şey bırakmayın. Kadınları, çocukları, yaşlıları kalelere taşıyın. Erkekler silahlanacak ama açık savaş yapmayacak. Sadece savunma yapacak. Bu emirler okunduğunda halk korktu, titredi. Aileler toplandı, değerli eşyalar saklandı, çocuklar ağladı. "Moğollar geliyor," diye fısıldadılar. "Şeytan ordusu geliyor." Paris'te, Londra'da, Floransa'da, Milano'da, Barcelona'da, her büyük şehirde insanlar sokaklarda konuştu. Taverna köşelerinde fısıldadı. "Moğollar geliyor. Duyan var mı? Polonya'yı yıktılar. Macaristan'ı yok ettiler. Sırada biz varız." Kiliseler doldu taştı. İnsanlar dizlerinin üzerine çöktü. Dualar edildi. Keşişler minberlerde vaaz verdi. "Bu kıyamet alametleridir. Vahiy kitabında yazan 4 atlı geliyor. Tanrı bizi günahlarımız için cezalandırıyor." Viyana surları güçlendirilmeye başlandı. Regensburg tahkim edildi. Nürnberg hazırlandı. Her şehir, her kale beklemedeydi. Gözler doğuya çevriliydi. Kulaklar at seslerine kesikti. Kimse bilmiyordu ki doğuda bir fırtına yaklaşıyordu. Kimse bilmiyordu ki Rusya'nın yarısı çoktan yok olmuştu. Polonya harabeye dönmüştü. Macaristan küllerle karışmıştı. Venedik, Cenova, Pisa gibi deniz şehirleri endişeliydi ama aynı zamanda fırsatçıydı. Moğollar Avrupa'yı yıkıyor ama İpek yolu açılıyor, ticaret yapabiliriz diye düşündüler. Avrupa'nın doğu sınırlarında Rusya'da durum daha da kötüydü. Moğollar yerleşmişlerdi. Rus prensleri birer birer Batu'nun huzuruna gitmek zorunda kalacaklardı. Haraç ödeyeceklerdi ve Batu Han, Trogir önlerinde Macaristan'ın işgal edilmiş topraklarında durdu. Batıya baktı. Avrupa kapıdaydı. Açıktı, savunmasızdı. Polonya yıkılmıştı. Macaristan yok olmuştu. Kimse birleşemiyordu. Almanya, Fransa, İtalya hepsi alınabilirdi. Roma, Hristiyanlığın kalbi, Moğol atlarının ayakları altında çiğnenebilirdi. Ama ordular yorgundu. Kayıplar fazlaydı. Kış yaklaşıyordu ve binlerce kilometre uzakta, Karakurum'da kimsenin henüz bilmediği bir haber, tarih için bir dönüm noktası, Avrupa için bir kurtuluş olacaktı. Moğol fırtınası Avrupa'nın kapısındaydı ve fırtına durmak üzereydi. Uzakta, çok uzakta, binlerce kilometre ötede, Karakorum'da, Moğol İmparatorluğu'nun kalbi sayılan başkentte 1241 yılının Aralık ayında 11 Aralık günü kar yağıyordu ve Büyük Kağan Ögeday Han son nefesini veriyordu. 56 yaşındaydı. 12 yıldır tahttaydı. Çin'in kuzeyini fethetmişti. Karakorum'u başkent yapmıştı. Batıya seferleri başlatmıştı. İmparatorluğu babasından aldığından kat kat büyütmüştü. Ama bedeni dayanamıyordu. Alkol, yılların affetmeyen düşmanı onu yavaş yavaş yok ediyordu. Ögeday içkiye düşkündü. Herkes biliyordu bunu. Gençliğinden beri bardaktan bardağa, şaraptan şaraba geçer, günlerce sarhoş kalırdı. Kardeşi Çağatay onu bu yüzden eleştirirdi. "Bir han böyle olmamalı," derdi ama Ögeday dinlemezdi. Bir keresinde bir danışman, "Günde kaç bardak içeceğini sınırla," diye öneri sunmuştu. Ögeday kabul etmiş ama hemen daha büyük bardaklar kullanmaya başlamıştı. Sarayda herkes bu hikayeyi bilirdi.
Kimse gülmeye cesaret edemez. 1240 yılının yaz ayında geleneksel av partisinde çok fazla içmiş, hastalanmış, günlerce yataktan kalkamamıştı. Sonbahar geldiğinde iyileşmeye çalışmış ama karaciğeri iflas etmişti. Böbrekleri çalışmıyordu. Kasım ayında yatağa düştü. Konuşamaz hale geldi. 11 Aralık gecesi kar yağarken çadırında ipek perdelerin arkasında son nefesini verdi. Eşi Töregene Hatun yanındaydı. Elini tutuyordu ama gözlerinde gözyaşı yoktu. Sadece hesap vardı. Oğlu Güyük kapıda bekliyordu. İçeri girmesine izin verilmemişti. Haber yavaş yavaş yayıldı. Ulaklar at sürdü, koştu. Günlerce, haftalarca yol aldı. Kaan öldü. Büyük Han öldü. İmparatorluk lidersizdi. Moğol geleneğine göre şimdi kurultay toplanmalıydı. Yeni büyük han seçilmeliydi. Töregene Hatun kendi oğlu Güyük'ü tahta oturtmak için harekete geçti. Haber Batu'ya ulaştığında 1242 yılının Şubat ayıydı. Neredeyse 3 ay geçmişti. Batu Macaristan'da kışı geçiriyordu. Trogir adasını kuşatıyordu. Belayı arıyordu. Bir sabah kar yağarken keçe çadıra bir ulak girdi. Mühürlü mektubusun, Batu okudu. Yüzünde hiçbir ifade değişmedi. Mektubu elinde tuttu, dışarı baktı. Kar yağdı, rüzgar esti. Uzun süre öylece durdu, düşündü. Sonra Subutay'ı çağırdı. Yaşlı komutan geldi. Kar yağışı altında yürüdü. Çadıra girdi, oturdu. Batu mektubu verdi. Subutay okudu ve uzun bir sessizlik oldu. Sadece ateşin çıtırtısı duyuluyordu. "Ne yapmalıyız?" diye sordu Batu sonunda. Sesi düşük ama içindeki fırtına hissediliyordu. Subutay uzun uzun düşündü. Gözlerini kıstı. Yılların tecrübesi, 10 yılların bilgeliği konuşacaktı. "Kurultaya gitmemiz gerekiyor. Gelenek bu, yasa bu. Cengiz Han'ın torunu olarak, Cuci'nin oğlu olarak, Batı ordularının komutanı olarak orada olmalısın." Ama Batu öne eğildi. "Ama sen gidersen tahttan uzak kalırsın. Güyük veya başkası seçilir. Töregene güçlü, kurnaz, oğlunu tahta oturtmak için her şeyi yapar. Sen Macaristan'dayken Karakurum'da oyunlar oynanacak. İttifaklar kurulacak. Sen gitmezsen." Subutay durdu. Batu'nun gözlerine baktı. "Sen gitmezsen senin adına karar verilir. Belki aleyhine karar verilir. Batu geleneği umursamıyor derler. Düşmanların seni suçlar. Avrupa neredeyse elimizde," dedi Batu. Sesi düşük ama kararlıydı. Parmakları yumruk oldu. "Birkaç ay daha, belki Almanya'ya, belki Fransa'ya, belki Roma'ya kadar gidebiliriz. Papa'nın tahtında Moğol bayrağı dalgalanabilir." Subutay başını salladı ama yüzünde hüzün vardı. "Evet, gidebiliriz. Ama hangi bedelle? Ordumuz yorgun. Kayıplar beklenenden fazla. Legnica'da kayıp verdik. Mohi'de kayıp verdik. Estergon'da kayıp verdik. Her taş kale bize bir hafta, bir ay, yüzlerce adam kaybettiriyor. Macaristan'da direniş var. Halk kaçıyor. Kölelik yerine ormanlara sığınıyor. Bela teslim olmadı. Asla haraç ödemeyi kabul etmedi. Çin'de de direniş vardı," dedi Batu. "Ama babam, dedem aldı. Avrupa farklı. Çin gibi değil, Rusya gibi değil. Çin'de bir imparator vardı. Onu yenince her şey bitti. Rusya'da knezler vardı. Onları yenince itaat ettiler. Ama burada her şehir ayrı, her prens ayrı, her kale ayrı. Hepsini almak yıllar alır. Belki 10 yıl, belki daha fazla. Sen burada kalırsan Karakurum'da başkaları güçlenir. Senin topraklarını alır. Güyük'le aram iyi değil," dedi Batu sessizce, acı bir gerçeği kabul ederek. 1238 yılında Bişbalik'te kavga ettin onunla. Hakaretler edildi. Batu ihtiyar bir kadın gibi, sadece ok taşıyan bir kadın dedi. "Sen de onu kovdun. Eğer Güyük Han olursa seni affetmez." Batu uzun süre sessiz kaldı. Ateşe baktı. Alevlerin dans etmesini izledi. Dışarıdan ordu sesleri geliyordu. Normal bir gün gibiydi ama her şey değişmişti. "Ne öneriyorsun?" "Rusya'ya dön. Yeni bir hanlık kur. Gücünü sağlamlaştır. Saray şehrini inşa et. İdil kıyısında bir başkent kur. Rus knezlerini kontrol et. Ticaret yollarını aç. Zengin ol. Güçlü ol. Kimsenin sana dokunamayacağı kadar güçlü ol. Avrupa kaçmıyor," dedi yaşlı Subutay. Son kez ömrünün son yıllarında. "Orada durur, bekler. Gerekirse geri gelirsin. Belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra. Ama güçlü olarak gelirsin." Batu başını salladı, kabul etti. Ama dönmediler. Bir daha asla dönmediler. Subutay 1248 yılında öldü. Yaşlılıktan, savaşların yorgunluğundan. Günler geçti, haftalar geçti. Ordudaki prensler, komutanlar toplandı. İstişare edildi.
Mart ayında karlar erimeye başladığında Batu kararını verdi. Geri çekilecekti. Emir verildi ve Moğol ordusu sistematik şekilde hareket etti. Önce Trogir kuşatması kaldırıldı. Bela adasında kalesinde korkuyla beklerken bir sabah fark etti ki Moğol kampları boşalmıştı. İnanmadı önce. Ama günler geçti. Moğollar geri gelmedi. Yaşlı bir balıkçı karaya çıkıp araştırdı. Geri geldi. Majesteleri gittiler. Gerçekten gittiler. Macaristan'dan, Hırvatistan'dan, Dalmaçya'dan Moğol orduları sistematik, organize şekilde çekildi. Nisan ayında Polonya topraklarından çıkmışlardı. Mayıs ayında Rusya'da toplanıyorlardı. Batu, İdil Nehri kıyısında bir yer seçti. Geniş, düz, verimli bir ova. Burası Altın Orda'nın merkezi olacaktı. Saray şehri buraya kurulacaktı. Moğollar gitti ama Avrupa'da bıraktıkları iz, yarattıkları korku asla silinemedi. Bela adasından çıktı. Yavaş yavaş topraklarına döndü. İlk durağı Trogir'in karşı kıyısıydı. Oradan atla Dalmaçya içlerine, sonra kuzeye başkente doğru ilerledi. Her gün gördüğü manzara daha da kötüydü. İlk köy yakılmıştı ama ayaktaydı. İkinci köy harabeydi. Üçüncü köy tamamen yok olmuştu. Peste yaklaştığında, bir tepenin üzerinden şehre baktığında dondu kaldı. Başkent, krallığın kalbi, on binlerce insanın yaşadığı şehir artık yoktu. Ahşap binalar yanmıştı, taş yapılar iskelet gibi duruyordu. Surlar yıkılmıştı. Sokaklarda kimse yoktu. Rüzgar yanmış tahta kokusu getiriyordu. Bela atından indi. Şehre yürüdü. Ayakları altında kül, çatlamış taşlar vardı. Sarayın bulunduğu yere geldiğinde, kraliyet tahtının durduğu salona girdiğinde diz çöktü. Taht yanmıştı. Sadece arka kısmındaki taş duvar ayaktaydı. Ve Bela orada, o harabe ortasında ağladı. Bir kral, bir komutan, bir lider ama önce bir insandı ve dayanamadı. Gözyaşları yanaklarından aktı. Elleri titredi. Nefesi hızlandı. "Tanrım," dedi yüksek sesle. Sessizliğe, harabeye. "Bunu ben yaptım. Benim hatam, benim günahım. Hazırlıksızdım, zayıftım, gururluydum. Halkımı koruyamadım, ülkemi koruyamadım. Çocuklar öldü, kadınlar öldü, yaşlılar öldü. Hepsi benim yüzümden." Uzun süre öylece kaldı. Diz çökmüş, ağlıyor, içini döküyordu. Yanındaki birkaç sadık şövalye, muhafız sessizce bekledi. Kimse konuşmadı. Herkes kralın acısını paylaşıyordu. Sonra Bela ayağa kalktı. Gözyaşlarını sildi, ellerini yıkadı, suratını ovdu. Yanındakilere döndü. Sesi titriyordu ama kararlıydı. Bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacağız. Bir daha asla bu acıyı çekmeyeceğiz. Yemin ediyorum, Tanrı şahidim olsun. Bu ülkeyi yeniden kuracağım ve bir daha gelmeye cesaret edemeyecekleri kadar güçlü yapacağım. 10 yıl içinde 100'e yakın yeni kale inşa ettirdi. 66'sı taş, yüksek tepelere kurulu kaleler. 1241 yılında sadece 20 taş kale varken 1260 yılında 100 kale vardı. Para yoktu, hazine boştu ama Bela yollar buldu. Vergileri artırdı, kiliseden borç aldı, soylulardan katkı istedi. Tarihçiler onu Macaristan'ın ikinci kurucusu diye anacaklardı. Çünkü küllerden yeni bir ülke yarattı. 1285 yılında Moğollar gerçekten geri geldiler ama bu sefer yenildiler. Püskürtüldüler çünkü Macaristan artık hazırlıklıydı. Polonya'da ise yaralar daha da derin, iyileşmesi çok daha zor oldu. Henrik'in ölümü sadece bir prensi kaybetmek değildi, bir ümidi kaybetmekti. Henrik, Polonya'yı birleştirebilecek tek liderdi. Güçlü, karizmatik, cesur bir adamdı. Ölümüyle Silezya hükümdarları hanedanının birleşme hayali yıkıldı. Polonya parçalara ayrıldı. Her prens kendi prensliğine çekildi. Kimse diğerini tanımadı. 100 yıl boyunca Polonya parçalı kalacaktı. Legnica Savaşı'nın travması yüzyıllar boyu anlatıldı. Kilise duvarlarına fresklerle işlendi. Destanlara konu oldu. Her yıl 9 Nisan günü Legnica'da bir ayin yapılır, Henrik için dua edilir, 9 çuval kulak hikayesi fısıldanırdı. Henrik, şehit prens, Polonya'nın son umudu olarak hafızalarda kaldı. Çocuklar Henrik gibi cesur ol diye büyütüldü. Şövalyeler Henrik gibi öl diye yemin etti. Avrupa'nın geri kalanındaysa nefes alınıyor, şükrediliyor ama aynı zamanda sorgulanıyordu. Moğollar gitti, fırtına durdu. Ama neden? Neden Roma'ya gitmediler? Neden Paris'i almadılar? Nasıl durdu bu kabus? Kutsal Roma İmparatoru. II. Frederick, Moğollar geri çekildiğinde mecliste övündü. "Görüyor musunuz? Papa'nın yalanlarıydı bunlar.
Moğollar o kadar da tehlikeli değilmiş. Biz hiç paniklemeden doğru kararı verdik. Soylular alkışladı. Ama Frederick gece sarayına döndüğünde, karanlıkta yalnız kaldığında kabuslar görüyordu. At sesleri, ok yağmur, yanan şehirler ve uyanıyordu ter içinde. Papa 9. Gregorius, Vatikan'da 1245 yılında Lyon Konsili'ni topladı. Moğollar Tanrı'nın gazabıdır, günahlarımızın cezasıdır. Birleşmeliyiz. Ama kimse gerçekten birleşmedi. Fransız kralı 9. Louis yıllar sonra Mısır'a Haçlı Seferi düzenledi. Başarısız oldu. Esir düştü. Ama Moğolları asla unutmadı. Ya Moğollar Fransa'ya gelseydi? İngiliz kralı 3. Henry baronlarla uğraşmaya devam etti. İç savaşlar yaşandı. Kanal bizi korur dedi ama emin değildi. Venedik, Cenova tüccarları fırsatları gördü. Yıllar sonra Niccolò Polo ve Maffeo Polo Moğol topraklarına gitti. Saray şehrini ziyaret etti. 1272 yılında Niccolo'nun oğlu Marco ile birlikte yeniden gittiler ve Marco Polo 24 yıl Çin'de Kubilay Han'ın yanında kaldı. Döndüğünde yazdığı kitap Avrupa'nın doğuya bakışını değiştirdi. Moğollar artık sadece barbarlar değildi, zengin bir imparatorluktu. Batu ise sarayda oturdu. Batıya baktı. Avrupa fethetmek hala mümkündü. Biliyordu bunu. Almanya bölünmüştü. Fransa zayıftı. İtalya parçalıydı. Papa'nın ordusu yoktu. Eğer isteseydi belki birkaç yıl içinde tüm Avrupa Moğol bayrağı altında olabilirdi. Ama zamanlama yanlıştı. Şartlar uygun değildi. Karakurum'da taht kavgası başlamıştı. Töregene Hatun naibe oldu. 1241 ile 1246 yılları arasında imparatorluğu yönetti. Zayıf, yetersiz bir liderdi. Danışmanı Fatima gerçek gücü elinde tuttu. Rüşvet aldı. Yolsuzluk yaptı. Batu izledi, bekledi. Zamanını kolladı. Bu arada Altın Orda büyüdü. Zenginleşti. Güçlendi. Saray şehri İdil Nehri kıyısında dev bir metropol haline geldi. İlk yıl sadece çadırlar vardı. Binlerce keçe yurt, Moğol tarzı geçici kamp. Ama sonra ahşap binalar yükseldi. Pazarlar kuruldu. Atölyeler açıldı. 3. yıl taş yapılar başladı. Saraylar, hanlar, hamamlar. 4. yılda nüfus 10 bini geçti. 5. yılda 20 bin. 10. yılda 50 bin insan yaşıyordu sarayda. İpek yolunun kuzey kolu saraydan geçiyordu. Doğudan gelen kervanlar, Çin ipeği, Hint baharatları, Fars halıları, batıya giden tüccarlar, Rus kürkleri, Alman metalleri, İtalyan kumaşları. Hepsi sarayda mola veriyordu. Hepsi vergi ödüyordu. Hepsi ticaret yapıyordu. Gümrükler zenginlik getirdi. Pazarlar hazineyi doldurdu. Şehirde her dilden insan vardı. Moğolca, Türkçe, Rusça, Ermenice, Farsça, Arapça, İbranice sokakta duyuluyordu. Her dinden tapınak vardı. Şaman çadırları, Budist tapınakları, Hristiyan kiliseler, Müslüman camiler, Yahudi sinagoglar. Batu'nun politikası açıktı. İnanç özgürdür, ticaret kutsaldır, vergi zorunludur. Ve sistem işledi. Çok iyi işledi. Rusya tamamen kontrol altındaydı. Knezler, Rus prensleri birer birer saraya geldi. Batu'nun huzuruna çıktı. Diz çöktü. Haraç ödediler, vergi verdiler. 200 yıl boyunca Rusya, Moğol boyunduruğu altında kalacaktı. Batu'nun kardeşi Berke, İslam'ı kabul etti. 1252 yılında Müslüman oldu. Altın Orda yavaş yavaş İslamlaşmaya başladı. Batu Müslüman olmadı ama kardeşine müdahale etmedi. Herkesin inancına saygı duydu. Tarihin o kritik anında 1241 ile 1242 yılları arasında Avrupa çöküşün eşiğindeydi. Moğollar geri çekildiklerinde Avrupa nefes aldı ama asla unutmadı. Yüzyıllar sonra bile soruldu. Ya Moğollar devam etseydi? Ya Ögeday ölmeseydi? Avrupa tarihi nasıl değişirdi? Cevap bilinmez. Belki Moğollar kazanırdı, belki kaybederlerdi, belki Roma düşerdi, belki direnerdi, belki Hristiyanlık yok olurdu, belki Avrupa direnir, kalelerde savunur, Moğollar yorulur, geri çekilirdi. Ama şu kesin, 1241 ve 1242 yılları Avrupa tarihinin en kritik, en korkulu, en şanslı yıllarıydı. Moğol fırtınası geldi, her şeyi yıktı, her şeyi sarstı ve sonra bir anda beklenmedik bir şekilde durdu. Avrupa nefes aldı, hayatta kaldı ve asla, asla unutmadı. 1246 yılının yaz ayında Karakurum'da
Moğol İmparatorluğu'nun kalbinde görkemli bir kurultay toplandı ve Güyük, Ögeday'ın oğlu, Cengiz Han'ın torunu 3. Büyük Han olarak tahta oturdu. 24 Ağustos günü tören yapıldı. 2000 beyaz çadır kuruldu. Moğol beyleri börk çıkar, kemer çözdü. Güyük'ü altın tahta oturttular. Kurultay üyeleri 9 kere yere kapandı. Saygılarını bildirdi. Ovada toplanan kalabalık, tabii hükümdarlar, yabancı elçiler aynı anda eğildi. Güyük Han oldu ama herkes mutlu değildi. Herkes razı değildi. Batu katılmadı kurultaya. Gitmedi Karakurum'a. Bahane buldu. Hastalığım var, gut hastalığı, yürüyemiyorum, yolculuk yapamam. Gerçekte ise Güyük'ten nefret ediyordu. Ona güvenmiyordu. İkisi arasındaki düşmanlık yıllar öncesine Avrupa seferine dayanıyordu. 1238 yılında Riyazan zaferinden sonra kutlama ziyafetinde Güyük sarhoş olmuş, Batu'ya hakaret etmiş, Batu sadece kılıflı yaşlı bir kadın diye bağırmıştı. Büri, Çağatay'ın torunu da katılmış hakarete, ikisi birlikte ziyafetten çıkmış, küfürler savurarak uzaklaşmışlardı. Haber Ögeday'a ulaştığında Büyük Han öfkelenmişti. Oğlunu geri çağırmış, hatta idam etmekle tehdit etmişti. Ama sonunda bağışlamıştı. Ama Batu unutmamıştı, affetmemişti. Şimdi o adam, o hakaret eden adam Han'dı, imparatorluğun başındaydı. Batu'nun kardeşleri kurultaya gitti. Cuci hanedanını temsil etti ama Batu gitmedi. Sarayda kaldı. İdil kıyısında, Altın Ordası'nda. Töregene Hatun, Ögeday'ın eşi, oğlunu tahta çıkarmak için 5 yıl boyunca çalışmıştı. Entrikalar yapmıştı, rakiplerini temizlemişti. Güyük tahta çıkınca annesi Töregene'nin en sevdiği danışmanı Fatıma'yı tutuklattı. İşkence ettirdi. Büyü yaptığı gerekçesiyle idam ettirdi. Birçok yolsuzlukla suçlanan Abdurrahman'ı da başını kestirdi. Annesinin atadığı yerel yetkililerin çoğunu görevden aldı. Bazıları Töregene'nin kendisinin de oğlunun emriyle öldürüldüğünü fısıldadı. Güyük, yetenekli bir handı aslında. Yolsuzlukları temizledi. İmparatorluk çapında nüfus sayımı yaptırdı. Doğu Avrupa'da otoritesini kurdu. Rusya'da Vladimir Knezi Andrei II'yi atadı. Kiev Prensi ünvanını Alexander Nevski'ye verdi. Bağdat'a saldırı hazırlığı yaptı. Haşhaşilere karşı harekat planladı. Song hanedanına karşı savaşı sürdürdü. Ama gözü hep batıdaydı, hep batudaydı. 2 yıl boyunca gerginlik arttı. Mektuplar gidip geldi. Tehditler savuruldu. Güyük, İran ve Kafkasya'daki yetkilileri değiştirdi. Kendi adamlarını atadı. Batu'nun nüfuzunu kırmaya çalıştı. 1248 yılının baharında nihayet harekete geçti. Karakurum'dan batıya doğru yola çıktı. Büyük bir orduyla. Resmi açıklama şuydu: Batu'yla görüşeceğim. İmparatorluk işlerini konuşacağız. Ama kimse inanmadı buna. Herkes gerçeği biliyordu. Güyük, Batu'yu tutuklayacak, belki öldürecek, Altın Orda'yı ele geçirecekti. Sorgaktani Beki, Tuluy'un eşi, Mönke ve Kubilay'ın annesi, akıllı, zeki, politik deha sahibi bir kadın Batu'yu uyardı. Güyük geliyor ama barış için değil, seni yok etmek için. Hazırlan, ordu topla. Batu hazırlandı. Büyük bir ordu topladı. Batıya doğru ilerledi. İki ordu birbirine yaklaşıyordu. Moğol İmparatorluğu tarihinde ilk iç savaş başlamak üzereydi. Ama olmadı, gerçekleşmedi. 20 Nisan 1248 günü, Güyük yolda bugünkü Sincan bölgesinde Kinke yakınlarında aniden öldü. 42 yaşındaydı. 2 yıl hüküm sürmüştü. Ölüm sebebi belirsizdi. Bazıları doğal nedenlerle öldüğünü söyledi çünkü sağlığı zaten bozuktu. Bazıları zehirlendiğini fısıldı. Rubruklu William, Avrupalı bir seyyah, şiddetli bir kavgada Şiban tarafından öldürüldüğünü yazdı. Müslüman bir kronik, Batu'nun kardeşlerinden birinin onu zehirlediğini iddia etti. Gerçek bilinmez ama sonuç belliydi. Güyük öldü. Tehlike geçti. Fırsat doğdu. Batu bu fırsatı kaçırmayacaktı. Ögeday hanedanını tahttan indirme, imparatorluğun kontrolünü ele geçirme fırsatı gelmişti ve Batu kararlıydı. Ama açıktan hareket etmedi. Akıllıca oynadı. Güyük'ün dul eşi Oghul Kaymış naibe oldu. Geçici yönetici. Ama gerçek güç Batu'daydı. Batu prenslere naibe sözünü dinleyin dedi ama aynı zamanda kendi planını kuruyordu. Mönke Han, Tuluy'un oğlu, Batu'nun kuzeni, Avrupa seferinde birlikte savaşmıştı. Aralarında dostluk ve güven vardı. Annesi Sorgaktani Beki oğluna tavsiye verdi. Altın Orda'ya git, Batu'yla görüş,
Onun desteğini kazan. Mönke gitti. Saraya, İdil kıyısına gut hastalığıyla yatan Batu'yu ziyaret etti. İki kuzen uzun konuştu, anlaştı, plan yaptı. 1250 yılında Batu kurultay çağrısı yaptı ama Karakurum'da değil, uzakta, Alakamak'ta, Issık Göl'ün kuzeyinde. Cengiz Han'ın kardeşlerinin ailelerinin liderleri, önemli generaller, prensler geldiler. Güyük'ün oğulları Naku ve Koja kısa bir süre katıldılar ama sonra çıkıp gittiler. Çünkü sonucu biliyorlardı, kabul etmiyorlardı. Ogul Kaymış'ın katibi Bala şiddetle itiraz etti ama kurultay Mönke'yi onayladı. Büyük Han seçti. Ögeday ve Çağatay hanedanlarının temsilcileri gelmedi veya sonuç belli olunca ayrıldılar. Kurultay merkeze çok uzak, tanımıyoruz dediler. Batu yeni bir kurultay teklif etti. Kerülen Onon ırmakları üzerinde daha merkezi bir yerde ama pek itibar görülmedi. Batu'nun kardeşi Berke, Kerülen Irmağı üzerinde Ködege Aral adlı yerde başka bir kurultay daha topladı. Mönke'yi yeniden Büyük Han seçtirdi. 1251 yılında Mönke resmen tahta oturdu ve Büyük Hanlık artık kesin olarak Tulu'nun oğullarının eline geçti. Batu başardı, amacına ulaştı. Han olmadı ama han yapan adam oldu. İmparatorluğun en yaşlı prensi, en deneyimli komutanı, en güçlü hanı olarak Mönke'yi tahta çıkardı ve Mönke bunu asla unutmadı. Batu, Batı topraklarında vali oldu. Rus prensleri üzerinde kontrol sahibi oldu. Acem diyarındaki valileri atadı. Kafkasya'daki hükümdarları kabul etti. Hiçbir zaman Büyük Han'ın otoritesine açıktan meydan okumadı. Ama gerçek güç saraydaydı. İdil kıyısında, Batu'nun elindeydi. Tarihçiler onu gölge kral diye anacaktı. Çünkü tahtsız kraldı. Ünvansız ama güç ondaydı. Mönke, Batu'nun sadık müttefikiydi. Yolsuzlukları temizledi, ekonomiyi düzenledi, vergi sistemini ıslah etti, imparatorluğu yeniden organize etti. Kardeşi Kubilay'ı Çin'e gönderdi. Diğer kardeşi Hülegü'yü ilhan olarak Persiye, Irak, Suriye, Mısır, Kafkasya ve Anadolu'ya atadı. İmparatorluk yeniden genişlemeye başladı ama bu sefer artık tek merkezden değil, bölgesel hanlardan yönetiliyordu. Parçalanma başlamıştı, henüz fark edilmese de. Batu ise Altın Ordası'nı sağlamlaştırdı. Cengiz yasasına ve Moğol Türk töresine göre yönetti devletini. Şamanistti ama din konusunda hoşgörülüydü. Kardeşi Berke'nin Müslüman olmasını memnuniyetle karşıladı. Hristiyanlar, Müslümanlar, Budistler hepsi vardı topraklarında. Hepsi ticaretine, zenginliğine katkıda bulundu. Altın Orda sadece askeri güç değildi. Aynı zamanda ticaret gücüydü, ekonomik güçtü. 1255 yılında 48 yaşındayken Batu öldü. Nedeni bilinmiyor. Belki hastalık, belki yaşlılık, belki de gut hastalığı sonunda onu yendi. Sarayda, İdil kıyısında, kurduğu şehirde öldü. Oğlu Sartak kısa bir süre tahta çıktı ama o da çok geçmeden öldü. Sonra kardeşi Berke, Müslüman Berke tahta geçti ve Altın Orda'yı İslam'a açtı. Batu'nun mirası büyüktü, kalıcıydı. Altın Orda 200 yıldan fazla sürecekti. Rusya'nın kaderini değiştirecekti. Avrupa ile Asya arasındaki ilişkileri şekillendirecekti. Moskova Knezliği, sonradan Rus İmparatorluğu olacak devlet, Moğol idaresi altında güçlenecek, öğrenecek, gelişecekti. Ruslar, Moğollardan vergi sistemini, posta sistemini, askeri organizasyonu öğrenecekti. Ivan the Terrible namı diğer korkunç Ivan, Moğol taktiklerini kullanacak, Moskova'yı merkezi bir devlete dönüştürecekti. Tarihçiler Batu'yu değerlendirirken şunu söylerler: Avrupa fatihi olamadı ama Rusya'nın kaderini değiştirdi. Büyük Kağan olamadı ama imparatorluğun en güçlü hanı oldu. Tahta oturmadı ama han yapan adam oldu. Batu, dedesi Cengiz Han'ın gölgesinde kaldı belki ama kendi imparatorluğunu kurdu. Kendi mirasını bıraktı. Ama bu hikayenin bir başka kahramanı daha var. Belki de en önemlisi ama henüz tam anlatılmadı. Bu Batı seferinin gerçek taktik dehası, strateji ustası, Rusya'yı, Polonya'yı, Macaristan'ı yıkan adam başka biriydi. Subutay. 60 yıllık askeri kariyerinde 25 ülke fethetti. 65 büyük savaşa katıldı ve hiçbirinde yenilmedi. Hiçbirinde. Cengiz Han bile ona danışırdı. Onu dinlerdi. Savaş tanrısı derdi. Kalka Nehri'nden Mohi Ovası'na, Kiev kuşatmasından Legnika'ya her zaferin arkasında Subutay'ın planı vardı. Subutay'ın dehası vardı.
Tarihin gördüğü en yenilmez komutan. Bir sonraki videoda bu efsanenin hikayesini anlatıyorum.